İYAS etkinliğine hoş geldiniz. Günümüzün petrolü veri. Veriyi analiz edip, işleyip bunu müşterilere kişisel ürün haline getiren araçsa en değerli teknolojilerden biri yazılım. Bugün yazılım teknolojileri konusunda yatırım yapan global bir firma. İYAS'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber'le etkinliğimizin ilk bölümünde birlikteyiz. Hem İYAS yolculuğunu hem yeni ürünlerini hem de kendisinden detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Yeni nesil teknolojiler dünyamızı nasıl şekillendiriyor, nasıl etkiliyor? Tüm bu sorularının yanıtını sizden alacağız. Öncelikle Hakan Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İYAS etkinliği, evet İYAS etkinliği, İYAS şirketini de soracağım. Bu yolculuk nasıl başladı diyeceğim ama öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ardından da şirket hakkında detaylı bilgi almak gerekirse özellikle yazılım teknolojileri konusunda neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bundan yaklaşık 31 sene önce başladık. 89 senesinde Aralık'ta ben şirketi kurdum ilk defa. Ben kendim endüstri yüksek mühendisiyim. Hem makina hem bilgisayar bölümünü tamamladım. O zamandan beri geliştiriyoruz. Yani asıl şirketi kurmamdaki hedef de teknoloji geliştirmekti. Tabii siz gençsiniz, o zamanları bilmezsiniz. Yani ilk böyle yeşil ekranlar falan vardı. 89 senesinden bahsediyorum. Yeni teknolojiler daha yeni başlamıştı. O Windows'un yeni versiyonları falan. O zamandan beri geliştiriyoruz. Yani bizim gelişmemiz de 89 sene sonunda başladı. Sonra Almanya'da başladım ben bütün bu şirket kuruluşlarına. Berlin Duvarı'nın 93'te yıkılmasından beraber bir doğuya doğru herkes bir yatırım yapıyordu. Benim için de gayet normaldi Türkiye'ye bir yatırım yapmak. Ve Türkiye'ye ilk şirketimi kurdum o zaman. Bizim bütün gelişmelere baktığınız zaman biz hep teknoloji geliştirdik. Kendi yazılım lisanımızı geliştirdik. Bugün sunumlardan konulardan bir tanesi de o. Sonuçta bugün ulaştığımız noktaya baktığımızda biz ürünümüzü Kanias 4.0 olarak nitelendiriyoruz. Yani Endüstri 4.0'dan esinlenerek ürettiğimiz bir kavram. Onun arkasında yatan fikir de aslına bakarsanız bütün bir şirketin en kompleks üretim yapandan tutun da basit hizmet sektörüne kadar bütün iş süreçlerini entegre edebilen, oradan otomatik verileri toplayıp sistem içerisinde bu bilgileri değerlendirip yönetime sunan bir sistemden bahsediyoruz. Yani kendi ERP'miz, onun üzerine ek modüller, kendi veri tabanımız, kendi programlama lisanımız, cloud üzerinde yürüme özelliğinden tutun da bir sürü özelliğe sahip çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Evet, diğer özellikle session'larda da bölümlerde de uzman konuklarımız detaylı bir şekilde anlatacaklar bu ürünleriniz bahsetmiş olduğunuz gerek Kanias 4.0 olsun gerekse Neser'in interneti, yapay zeka ve yazılım konusunu. Biraz etkinlik hakkında da bilgi almak istiyorum. Özellikle bu etkinlikte ne hedeflediniz? Bu etkinlikteki hedef kitleniz kimler ve ne fayda sağlamasını öngörüyorsunuz etkinliğin? Dün prova yaptık da bayağı teknik bir konu. Oldukça teknik detaydan bahsedeceğiz burada. Kim bundan faydalanabilir? Aslına bakarsanız IT bölümleri bundan faydalanabilir. Geliştiriciler bundan faydalanabilir. Yani burada tanıtacağımız etkinliğin içerisinde 3 tane ana nokta var. Bir tanesi bu bahsettiğimiz Industrial Application Objects. Şöyle düşünün, biz gerçekten içeriğine baktığınız zaman 77 modülden oluşan, bunlar birbirine entegre, komple bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi yaptığımız bu kolosu alıp tabiri caizse fotonlarına böldük. Fotonlarından tekrar Industrial Application Objects'leri ürettik. Bunlar tek başına yürüyen birer modül olarak düşünün. Modül as service. Bunu private cloud'da yürütebilirsiniz, public cloud'da yürütebilirsiniz, on-premise'de yürütebilirsiniz. Her çeşit bunlar gene kendi işlerinde, her modül kendi işlerinde entegre çalışır şekilde sistem kuruluyor. Şu anlama geliyor. Bugünkü yaklaşımlara baktığınız zaman işte herkes cloud üzerinde bir sistem sunuyor. Biz olan bir sistemi parçalayabiliriz de kendi modüllerimizi kullanabileceğiniz gibi başka sistemlerin, başka şirketlerin modüllerini de kullanabilirsiniz. Bunları iç içe entegre edebilirsiniz.
İlk başında biraz bunu insanların teknik açıdan da düşünüyor olması lazım. Bu devrim niteliğinde bir olaydan bahsediyoruz. Çok basit bir örnekten bahsedeyim. Finans modülü var. Finans modülünün uçlarında apayrı bir yerde finansal konsolidasyon risk management diye ayrı bir modül var. Çünkü oradaki bütün altyapıdaki verileri kullanarak orada bir risk yönetimi yapıyor. Bütün bu bahsettiğimiz risk yönetimi management modülü kendi başına da yürüyecek. Alt taraftaki bilgiye bizim yani bizden gelmesi şart değil, başka yerlerden de gelebilir. Yani her modül kendi başına yürüyecek. Özellikle üretim kısmında önemli. Bizde kapasite planlamasından tutun da işte MRP kısmı var. Bunlar genelde şirketler tarafından kendi on-premise olarak tutulmak isteniyor. Diğerleri ise cloud sisteminde tutulabilir. Dediğim gibi yani alacaksınız modülleri sağa sola yerleştireceksiniz. Bunlar kendi içinde iç içe çalışacaklar. Aslında tümden gelim, nesneler bazlı olarak ilerliyorsunuz. Farklı bir yaklaşım, farklı bir metodolojiyle beraber yazılımda yeni bir kırılım, aslında bir dönüşümün de ayak sesini duyar gibiyiz. Biraz daha detaylı alacağım. Şimdi Kanyas 4.0 dediniz. Endüstri 4.0'da çok yayınlarımızda da özellikle konuşuyoruz. Bu pandemi özellikle dijitalleşmeyi şirketler bazında üretimden satışa, stoktan tedarik noktasına, ki özellikle bu pandemi döneminde tedarik, lojistik konusunda çok sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla optimizasyon gibi teknolojiler çok daha ön plana çıktı. Verimlilik, karlılık çok daha ön plana çıktı. Dolayısıyla burada da bu teknolojiler giriyor. 4.0, Kanyas 4.0'la siz müşterilerinize ne yönde hizmet sağlıyorsunuz? Biraz Kanyas 4.0'ı detaylandırabilir misiniz Hakan Bey? Olur. Şimdi bugünkü sunuma baktığımız zaman içerisinde bizim bir de geliştirme ortamımız var. O önemli parçalardan bir tanesi. Çok kısa değinmek gerekirse orada da bizim bütün bu süreçleri tanımlarken geliştirdiğimiz kendimize ait olan teknolojimiz bize bütün bunları sağlıyor. Şöyle ki biraz teknik olacak. Yani biz de biner kod üretiyoruz. Bu biner kodu runtime zamanında otomatikman yürütüyoruz. Şimdi aslına bakarsanız her şey real time'da olacak. Yani bütün bu geliştirmeler object oriented mantığından real time'da gerçekleşecek. Müşterilere bunun faydası ne? Çok flexible bir sistemden bahsediyoruz. Çok kolaylıkla modifikasyon yapılacak. Kendi süreçlerini çok daha kolaylıkla implemente edecekler. Müşterilere en büyük faydası bu kolostan kurtulup release change fonksiyonlarını modül bazında yapabilecekler. Yani aslına bakarsanız artık komple bir değişimden bahsetmiyoruz. Teker teker modül bazında değişimlerden bahsediyoruz. IoT de bugün konulardan bir tanesi. Oraya da eğildiğimiz zaman aslına bakarsanız bir zamanlar bir program vardı. Birisi bizi gözetliyor muydu? Öyle bir şeyler vardı. Evet. Biz de üretimi gözetliyoruz baktığınız zaman. Üretimdeki doğan her veriyi toplayacak, işte makinenin sıcaklığından, ürünün üzerindeki kalite değerlerinden tutun da makinenin işte setup değerlerine kadar bütün verileri toplayabilecek kendimize ait donanımlar da var. Bütün bu süreçlere baktığınız zaman bir işletmenin en kompleks, demin de bahsettiğim gibi üretim yapan bir işletmenin bütün verilerini otomatikman toplayıp arkadaki süreçleri otomatikman işletecek seviyede bir üründen bahsediyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Sektörel farklılıklar var mı? Hani sektörlere yönelik özel çözümleriniz var mı? Yoksa tüm imalat sanayindeki sektörlere bu çözümleriniz Kanyas 4.0 entegre edilebiliyor mu? Bizim zaten başlangıç noktamız sektörden bağımsız. Dediğim gibi yani hizmet sektöründe biz kendimiz de kendi yazılımımızı kullanıyoruz. Hizmet sektöründeyiz. Project management'dan şuna kadar. Ama tabii ki sektörel ağırlıklı çözümlerimiz de var. İşte tekstil sektörüne özel transaksiyonlarımız var. Ambalaj sektörüne var. Halı sektörüne var. Yani o sektörden makine sektörüne var. Müşteriye özel üretim yapana ayrı özellikli transaksiyonlarımız var. Bunlar tabii yani kolay değil. Biz de 31 senelik bir şirketiz. Burada birikmiş bir know-how var. Bu know-how'u elimizden geldiği kadar bu modüllerin içerisine de yansıtmaya çalıştık. Evet, 31 yıllık tüm kariyer ve tecrübenizi şirketinize aktarmışsınız. Sadece yerli ve milli değil, global bir firmasınız. Yurt dışında da işbirlikleriniz, ortaklıklarınız var sanırım, değil mi Hakan Evet. Bey? Bizim kendi yerlerimiz de var. Bizim işte Kore'den başlayalım. Hindistan'da var.
Dubai'de. Bunlar bizim kendi lokasyonlarımız, kendi çalışanlarımız. Türkiye, Almanya'da var, İsviçre'de var, Amerika'da var. Biz yani toplam 36 ülkedeyiz. 16 lisanda bizim yazılım kullanılıyor. Partnerler üzerinden veya kendi lokasyonlarımız üzerinden bunu devam ettiriyoruz. Bu yeni açılımla beraber de bu kendi lokasyonlarımızı diğer ülkelerde de genişletmek istiyoruz. Peki Hakan Bey, şimdi artık günümüzde hayatımızın her noktasına teknoloji girdi. Şirketler bazında da dijitalleşmeden, dijital dönüşümden bahsediyoruz. Özellikle diğer bölümlerde de konuşacağız. Yazılımı konuşacağız, yapay zeka, siz söylediğiniz Neser'in interneti, bu anlamda da sizin çözüm ve hizmet ürünleriniz var. Dolayısıyla sizce geleceğe hangi teknolojiler damgasını vuracak? Özellikle yeni nesil teknolojiler hayatımızı nasıl şekillendirecek? Sadece hayatımızı değil, iş süreçlerinde nasıl yeniden dizayn edecek? Valla şimdi bütün bu gelişmeleri sonsuza doğru konverge ettiğiniz zaman çıkan sonuç karanlık fabrikalar. Yani bir yerde hem otomasyon, hem yazılım, hem robotik konularıyla beraber bir takım ürünler, işte şuradaki ürünlerin hepsi aslına bakarsanız arka planda üretilecek ve son kullanıcıya sunulacak. Buradaki bütün bilginin oluşması, bunun yapay zeka ile yönetilmesi gelecek için kaçınılmaz bir gerçek. Bu tabii yani sonsuza konverge etmek bir 50 seneden, bir 100 seneden bahsediyorum. Oralara vardığımız zaman dünya ne hale gelir onu hep beraber göreceğiz. Belki de çok daha kısa sürelerde olacak. Bugün baktığımızda elektrikli araçlar 100 yıllık otomotiv devlerinden çok daha farklı piyasa değerlerine, şunun şurasına 10-15 yıl içerisinde ulaşıyorlar. Çok hakikaten bu pandemiyle beraber yeni nesil teknolojiler çok daha hızlı bir dönüşümünü görüyoruz. Daha çevreci, karbon ayak izinin çok daha azaldığı, ancak teknolojiye dayalı sistemleri görüyoruz. Artık belki akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı lojistik sistemleri, dediğiniz gibi karanlık fabrikalar. Evet, sanayi 4.0'da, sanayi devriminde olduğu gibi kuşkusuz bunun bazı sancılı yanları olacaktır iş gücü kısmında. Ancak diğer yanda da çok yeni iş alanları, yeni potansiyel, özellikle kalifiye, teknoloji bazlı kalifiye nitelikli iş gücü de içinde önemli büyük fırsatlar penceresi de açılacağına inanıyorum ben. Bu anlamda siz dünyanın birçok noktasında da özellikle merkezleriniz var. Dolayısıyla buna çok daha yakından hissediyor olsa gerek. Peki şunu da sorayım. Bir şirket kurucusu ve yöneticisi olarak firmanızı 10 yıl içerisinde nerede hedefliyorsunuz, nerede görüyorsunuz? Valla 10 yıl içerisinde şirketlerimi ben dünya çapında bir şirket olarak görmek istiyorum. Borsada olmamız şart. Ben şahıs olarak baktığınız zaman ben işi de gençlere bırakmak istiyorum. Büyük bir ihtimal Ege'de bir yerde olurum diye düşünüyorum. Evet, günün sonunda değil mi insan yine kendi ülkesine dönüm özlemiyle beraber. Peki şunu da sorayım, bugünkü ekibe baktığımızda ne kadarlık büyüklükteki bir mühendis ordusundan bahsediyoruz? Biz hızla büyüyen bir ekibiz. Şu anda 470'in üzerinde mühendisle çalışıyoruz. Ekibimizi de hızla büyütmeye çalışıyoruz. Onun için de headhunter'larla falan da çalışıyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Personel bulmakta birazcık zorluk çekiyoruz ama umutluyum. İşte en önemli konulardan biri de iş gücü, özellikle kalifiyeli iş gücü konusunda önemli bir açık ve ihtiyaç var değil mi? Gençlere neler tavsiye edersiniz? Özellikle bir abi olarak, bir sektörde 30 yıllık tecrübesini aktarmış bir duayen olarak. Teknolojileri takip etsinler, kafa yorsunlar, açık fikirli olsunlar, öğrenmeye açık olsunlar. Tavsiyelerim bu. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle İYAS etkinliğimizin ilk bölümünde İYAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından yeni nesil teknolojileri konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
Evet sevgili seyirciler, yazılım şirketi Industrial Application Software firmasının etkinliğinin ikinci bölümünde yeni geliştirdikleri ürün Industrial Application Objects. Biraz önce biraz bahsetmiştik ama şimdi daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Kiminle? Değerli bir konuğumuz İAS Genel Müdürü Metehan Altındil ile beraber. Metehan Bey hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk, merhaba. Şimdi yeni ürünü ben de heyecanla bekliyorum. Biraz önce Hakan Bey biraz ipuçları verdi ama İAS tarafından oluşturulan bu yeni ürün nasıl gelişti? Biraz bize açıklar mısınız? Tabii ki Hay. Öncelikle biraz geniş açıdan bakarak sohbetimize başlayalım. Bildiğimiz gibi hem teknolojik gelişmeler, teknolojinin gelişim hızı hem de globalleşme aslında hepimizin hayatında çok önemli bir yer taşıyor. Bu gelişmelerin içerisindeki özellikle teknolojik gelişmelerin hızı, onun içerisindeki ivmenin de gün geçtikçe daha da arttığını ve artarak devam edeceğini de öngörüyoruz. Hal böyleyken tabii yazılımlar artık firmalar için bir ihtiyaç olmaktan zorunluluk haline geldiler. Yani bu piyasada globalleşmenin içerisinde rekabet etmek istiyorsanız gerçekten çok güçlü bir yazılıma, bir sisteme ihtiyacınız var. Tabii ki bu gelişmelerle birlikte aslında yazılımların da gelişerek dev sistemler haline geldiğini, kompleksleştiğini, karmaşık sistemlere doğru yol aldığını görüyoruz. İşte biz de İAS ailesi olarak aslında 1989 yılından beri gelen bilgi birikimimizle, misyonumuz ve vizyonumuz olan teknoloji üreten, teknolojide öncülük eden kimliğimizle bu gibi karmaşıklara ve teknoloji öncülük etmek adına da Industrial Application Object konseptini tasarladık. Şu anda ekranda seyircilerimizin de gördüğü bir süreç atlasımız var. Canvas 4.0 içerisindeki aslında bir firmanın bütün iş süreçlerini kapsayan, baştan sona giden, satıştan satın almaya, envanter yönetiminden maliyete, kapasite planlamadan üretime, muhasebe gibi modüllerden insan kaynaklarına kadar olan aslında bütün süreci ekranda modüler bir şekilde takip edebiliyoruz. Tabii ki burada bir yapıdan bahsetmek istiyoruz. Burada hayatımıza giren aslında modüles servis konsepti var. Yani biz bütün bu modülleri tek başına yaşam döngüsü olan, kendi iş bileşenleriyle birlikte herhangi bir üçüncü parti yazılıma, herhangi bir ekstra sisteme ihtiyaç olmadan tek başına yaşam döngüsü içerisinde yaşayan birer objeler haline getiriyoruz. Tek başına yaşam döngüsünü sürdürmenin yanı sıra aslında kendi ortamı, kendi habitatı içerisinde de sınırsız entegrasyon yeteneğiyle diğer bütün objelerle sınırsız bir şekilde entegre olabilen ve hatta istenirse de yine sınırsız entegrasyon kabiliyetiyle hiçbir arada kısıt olmadan piyasadaki güncel bütün yazılımlara entegrasyon yeteneğine sahip bir sistemden bahsediyoruz. Ortam bağımsız olarak çalışır diyoruz. Yani on-premise, cloud, private, hibrit gibi ortamlarda ortam bağımsız olarak hayatını sürdürebilir. Yine bizim 89 yılından beri gelen özelliğimiz olan platform bağımsızlık özelliklerimiz de aslında bu objeler için geçerli. Ufak da bir örnek vermek gerekirse aslında siz bir objeyi bu süreçler içerisinden alıp sistem içerisinde kullanmaya karar verdiğiniz zaman örneğin bir satış objesini onu on-premise olarak çalıştırabilirsiniz. Başka bir objemizi mesela envanter objesini public olarak çalıştırabilirsiniz. Başka bir sistemi de hibrit bir cloud üzerinde konumlandırarak bu bütün sistemler arasında entegrasyonları da sağlayabiliriz. Bizim kısa ve orta vadede kendi platformumuzun üzerinde bu objeleri konteyner olarak piyasaya sunmak gibi de zaten planlarımız şu anda geçerli ve çalışmalarımız devam ediyor. Evet, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel bu dönüşümü görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bir şekilde ben bu ürünün teknik detaylarını da dinlemek isterim. Özellikle Metehan Bey, Industrial Application Object dediniz. Evet. Sistem nasıl işliyor? Hemen detaylara inelim. Biz bu sistemi dizayn ederken yani tanımlarken aslında kübik bir tasarımdan yola çıktık. Sistem içerisinde birçok modülün olduğundan bahsetmiştik ve birçok objemiz var. 77 tane objemizden sadece birini örneklendirerek ben size anlatacağım. Bugünkü sunumumda ekranda da gördüğünüz gibi aslında kübik bir tasarım görüyoruz. 77 tane objenin hep beraber hareket etme kabiliyetiyle birlikte tek başına da aslında yaşam döngüsüne sahip olduğunu belirtmiştik. Biz burada bu 77 objeden bir tanesi olan satış objemizi sizlere örnek olarak bugün ben sunacağım. Satış objesi nedir? Bir objenin içerisinde ne gibi bileşenler var?
Biraz onlara bakarım. Bu tek başına yaşamını sürdüren objelerimiz aslında kendi bileşenleriyle birlikte ekranda da gördüğünüz gibi veri tabanından fonksiyonlara, kurallardan içerisinde barındırdığı doküman yönetimi uygulamalarına, çeşitli raporlama tool'larına, entegrasyon yapılarından kullanıcı arayüzlerine, hatta yapay zekaya kadar kendi bileşenleriyle aslında kendi hayatını sürdüren bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu bileşenleri biraz daha yakından tanıyalım. Öncelikle veri tabanından başlayalım. Veri tabanı özellikle yazılımlar için çok önemli. Aslında yazılımların çıkış sebebi veri tabanı. Yani yazılımların var olmasının nedeni bizim elimizdeki veriyi yönetip onu daha değerli, daha katma değerli hale getirmek için yazılımlar hayatımıza girdi. Standart olarak baktığımızda aslında sistem içerisinde objelerimizin altında o veri tabanı yapısında tablolarımız ve data grupları olduğunu görüyoruz. Data gruplarını biraz açmak lazım aslında. Bu tablolarımızın içerisindeki her tabloda olduğu gibi bazı alanlar hayatını bu objeler içerisinde sürdürmekte. Ama bu alanlara biraz anlam vermek lazım. Bir müşteri kartı düşünün, içerisinde adres bilgilerinin olduğunu düşünün. Bu adres bilgilerini bir sistem içerisinde bir data grup olarak tanımlama şansına sahibiz. Yani sokak, cadde, kapı numarası, posta kutusu numaraları, adres bilgileri içerisinde bunları bir grup olarak sistem içerisinde yaşadığını hayal ediyoruz ve bu grupların içerisinde de aslında o grubun içerisinde tanımlı olan tablolardaki alanları görüyoruz. Örnek olarak yine bir örnek üzerinden gidersek ekranda da gördüğünüz gibi bir müşteri koşul grubu örneğimiz var. Bunun içerisinde bir müşteri koşul grubu alanından bahsediyoruz. Aslında bu alan standart bir tablo, veri tabanı içerisindeki bir tablo alanı ama daha detaya gittiğimizde bunun bizim sistem için çok önemli olan bir domain konseptine bağlı olduğunu görüyoruz. Domainler aslında bizim için sistem içerisinde, her şeyin ortasında ve merkezinde, üzerinde bu database'deki, bu veri tabanındaki alanlar için çok detaylı bilgileri taşıyan bazı sistemlerden oluşur. Ne gibi bilgiler vardır? Siz kullanıcı arayüzünde, kullanıcının karşısına bir ekranda bir alan çıkarttığınızda, kullanıcı onun içerisine bir veri yazdığında o verinin hangi tipte olacağı, ne gibi bir kısıtları olduğu, yetkilendirme içerisinde nasıl davranacağı ve o veri girişi yapıldıktan sonra o alan o veriyi nasıl manipüle edecek, database'de o veri hangi şekilde saklanmalı veya ne gibi işlemlerden geçmesi gibi konseptleri aslında domainler içinde barındırarak bu şekilde objeler içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Ve buradaki bütün o davranış kodlarını da yazılımsal olarak baktığımızda domainler o seçili olan alanlar için üzerlerinde taşırlar. Aslında çok karmaşık bir yapı gözükse de bunları tümden gelimle ayırdığınız zaman tek tek nesneler açısından çok farklı çözümleri her biriyle sağlayabiliyorsunuz bu yapı içerisinde, değil mi? Bu kompleks Doğrudur. yapı Müthiş içerisinde. aslında bir entegrasyon yapısı var. Evet. Bu objelerin birlikte hareket etmesiyle beraber. Şimdi biraz kullanıcı arayüzlerimize bakalım. Aslında verilerden, tablolardan bahsettik, data gruplarımızdan ve domain yapılarından. Kullanıcı arayüzü tarafına geldiğimiz zaman ise aslında bu anlamlaştırdığımız, yani o tabloların içerisinden çıkardığımız bir adres bilgisini bir kullanıcı arayüzü olarak tanımlayabiliriz. Sistem içerisinde, satış objesinin içerisinde bütün satış işlemlerini yapabileceğiniz aslında anlamlandırılmış veri tabanında, veri tabanının içerisindeki tablolar üzerinden anlamlandırılmış birçok kullanıcı arayüzü hazır olarak bu objeler altında yaşayarak hayatlarını sürdürüyor. Biz zaten onun üzerinden geçen bu kullanıcı arayüzleri içerisinde data grupları kullanarak ekranda da şimdi göreceksiniz bir satış dokümanı belgesinde bu ekranları dizayn edebiliyoruz. Aslında data gruplarımız burada user interface tarafında birer komponent gibi çalışıyor. Bir adres alanını satış belgesi içerisine eklemek istediğinizde yukarıda gördüğünüz gibi o sol üst köşeye sadece birkaç seçim hareketi ile bir adres grup box'ını ekleme yeteneğine sahipsiniz. Bu grup box'ın dediğim gibi bütün alanlarının davranış şekilleri de aslında domain sistemi üzerinde tanımlı olarak bulunmakta. Tabii bu kadar veri girişi yapılan sistemlerde öncelikle raporlamalardan da biraz bahsetmek lazım. Çünkü veriyi anlamlı hale getireceğiz demiştik. Analitik olarak incelenmesi gerekiyor verilerin sistemler içerisinde. Selection Reporting Tool'umuz aslında sistem içerisindeki objelerimizle birlikte bize gelen ve sistem içerisindeki bütün satış süreçlerine yer alan uygulamalarda veriyi daha anlamlı, daha kaliteli, daha analitik bir şekilde inceleyebileceğimiz çeşitli raporlama tool'ları sunmakta. Yine objemiz içerisinde bir standart olarak birçok rapor ekranı kullanıcılarımıza sunuyoruz. Yalnız burada şöyle bir fark var.
Bizim rapor ekranını oluşturmamız için herhangi bir ekstra çok yazılım kabiliyetine özellikle kullanıcılar için söylüyorum. İhtiyaça çok fazla gerek yok. Şimdi burada da mesela bir teklif raporlarının çıktısına bakarsak bir kullanıcı gelip sistem içerisinden kendi arama kriterlerini kendisi seçip açıklamaları okuyup işte ben şu arama kriterleriyle aratmak istiyorum ve sonucunda da şu gibi verileri görmek istiyorum gibi seçimleri yaptıktan sonra sistem o kullanıcı için aslında o içeride bulunan kodu, SQL cümleciğini ya da yazılması gereken kodu sistem otomatik olarak üretiyor kullanıcı için. Yani hiçbir kodlama yapmadan bir rapor üretme şansına sahip oluyor kullanıcılar. Biz üretici olarak zaten raporları sunuyoruz ama hem bizim katmanımızda hem kullanıcı katmanında hem de partnerlerimizin kendi katmanında üstüne koyarak çeşitli raporlar üretme yeteneğine sahip oluyorlar ve görüldüğü gibi ekran üzerinde bu raporlar bütün ekranlara entegre olarak kullanılma şansına sahip oluyor. Tabii bu kadar otomatize edilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Aslında fonksiyonlar tabii ki bir yazılımın hayati öğelerinden, hayati bileşenlerinden diyebiliriz. Sistem içerisinde object oriented mantığında bir sistemimiz var haliyle. Bu sistem içerisindeki aslında bütün klas ve fonksiyon yapıları yine otomatik olarak sistem içerisinde tanımlanmış bir şekilde ve bu obje ile birlikte yaşamlarını sürdürmekteler. Ekranda da gördüğünüz gibi aslında bir satış objesinin, satış belgesi içerisindeki tablolarına alakalı olan fonksiyon yapısını görebiliyoruz. Buradaki bir önemli konu yine siz ekran yaratmak istediğiniz bir uygulama geliştirmek istediğinizde bütün bu bahsettiğimiz en başından şuraya kadar geldiğim süreçte veri tabanından başlayıp data grupları ve onun altında tablo yapıları ve domain ilişkileriyle aslında standart bir ekranı yaratmak çok kolaylaşıyor. Industrial Application Objects konseptinin içerisinde bu ekranları sadece seçim kriterleriyle hazırlayıp bütün veri giriş ekranlarını bu konsept içerisinde yaratma şansımız var ve bütün fonksiyonlar da o yüzden önemli. Bu klaslar altında object oriented yapısında otomatik olarak oluşuyor. İstenirse tabii ki yazılımcılar biz üretici olarak çok detaylı işlemler için yazılım yaparak da bu havuzu genişletme yeteneğine sahibiz. Tabii sistemler büyüyor dedik. Buraya kadar getirdiğimizde bu sistemleri kontrol altında tutmak lazım. Hata payı her zaman vardır mühendislikte. Bunları analiz etmek lazım. O yüzden aslında biraz test yapılarımızdan bahsedelim. Biz fonksiyonel olarak test etmeyi tabii ki yapıyoruz. Matematiksel testleri tabii ki sistem içerisinde uyguluyoruz ama burada bizim esas önem verdiğimiz konu sistem içerisindeki süreçlerin test edilmesi. Çünkü bir uygulama var, o uygulama üzerinden bir çalışma yapılıyor ama siz bunu 2 tane farklı yoldan yapabilirsiniz. Başka bir kullanıcı farklı yollardan yapılabilir. Biz aslında bu işin danışmanlık mühendisliğinde yaptığımız için belli olan konseptler için aslında yapılması nasıl gerekiyorsa onların test senaryolarını zaten objemizin altında yaşatıyoruz. Ancak kullanıcının yaptığı aksiyonlara ve hareketlere göre aslında sistemde robotize edilmiş bir altyapı tarafından siz bir ekranı açtınız, bir satış siparişi gireceksiniz diyelim. Artıya bastınız, içindeki bazı fiyatları doldurdunuz ve kaydet butonuna bastınız. İşte altta çalışan robot yaptığınız bütün hareketleri kaydederek otomatik bir kod üretiyor ve bu kodu da siz zamanlamış bazı uygulamalarla belli zaman aralıklarında çalıştırarak yani simüle ederek bunların sonucunu yazılım ekipleriyle ve test ekipleriyle dinamik bir şekilde raporlandığını bu sistem içerisinde görüyoruz. O yüzden test konusu da zaten çok önemli konulardan bir tanesiydi. Şimdi biraz da bu işin süreç kısmından bahsederken tabii ki bu süreçlerin bizim biraz yol gösterici olmamız lazım. Haliyle hem mühendislik kimliğimizden bahsetmiştik hem geliştirici kimliğimizden bahsediyoruz. Burada aslında bir işin nasıl yapılması gerektiğini, işte satış süreçlerinden bakarsanız sipariş, irsaliye, konsinye, vergilerin hesaplanması gibi kavramları aslında sistem içerisinde nasıl yapılacağını gösteren sistem içerisinde bir sürü bir doküman havuzumuz bulunmakta. Bu objelerle birlikte bu dokümanlarda aslında bir yaşayan bileşenler olarak karşımıza çıkıyor. Burada da şimdi birazdan göreceğiz bir örnek olarak yine teklif yaratma dokümanını karşımıza çıkacağız. Aynı test sisteminde olduğu gibi burada da yine kullanıcının yaptığı hareketleri kayıt altına alan bir sistem var. Bu sistem sayesinde de aslında çok kapsamlı ve detaylı dokümanları çok kolaylıkla oluşturan bir yapımız var. Dediğim gibi bütün süreçler için mühendislik kimliğimizde kullanarak biz
dokümanların hepsini sistem içerisinde oluşturuyoruz. Ancak müşterilerimiz ve kullanıcılarımız isterlerse kendi katmanlarında kendi süreçlerine özel dokümanları da aynı tool'ları kullanarak yaratabilme şansına sahipler. Çok kısa transaction'dan bahsedeyim. Transaction'a biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki işte transaction'larımız aslında bizim uygulamalarımızdır. Yani bir objenin içerisinde bir satış belgesi yaratan uygulamamız vardır. Bir fiyat politikalarına gireceğimiz, kampanyaları tanımlayacağımız, vergileri tanımlayacağımız, raporları çekeceğimiz, çok detaylı raporlar alacağımız ekranlar olabilir. Biz bunların ismine sistemimiz içerisinde transaction diyoruz ve bunlar bir başlatıcı olarak hayatlarını sürdürürler ve üzerinde başlandığı zaman ve bittiği zaman yapılacağı, entegratif hareketleri yapabileceği bazı süreç bilgilerini de üzerlerinde taşırlar. Süreçlerin detayına indikçe tabii konu da konuyu açıyor. Bir de iş süreçleri var. Yani bu iş süreçlerinde aslında iş süreçleri yönetim özellikle ERP sektöründe ve baştan uca komple çözüm kullanan sistemlerde çok önemli bir yere sahip. İş süreçleri yönetiminde özellikle silsileli işlemler, tekrarlayan işlemler ve onay mekanizmaları çok önemli yer tutmakta. Biz yine her objemizin içerisinde o objemize özel iş süreçlerini tanımlı olarak sistem içerisinde yaşatarak kullanıcılarımıza sunuyoruz. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Siz bir satış personeli olarak bir satış teklif belgesi yaratmak istiyorsunuz. İşte 100.000 TL'ye kadar bir limitiniz var. 100.000 TL'nin üstüne geçerse satış yöneticinize bunun onaya gitmesini istiyorsunuz. İşte şimdi birazdan göreceğimiz ekranda da aslında belli başlı karar mekanizmalarıyla bu sürece 100.000 TL'nin üstündeyse bu yetkili kullanıcıya onaya gitsin, 100.000 TL'nin altındaysa yöneticime onaya gitsin gibi süreçlerden geçirerek aslında onay mekanizmalarını dizayn ediyoruz. Hem onaylayan hem de onay mekanizmasını talep eden kişinin onayları işte mail, SMS gibi kanallardan, haberleşme kanalları üzerinden kullanıcılara iletilir ve yine onaylar da tekrar sisteme geri alınır. Bu onayları takip edebileceğimiz de detaylı kokpit uygulamalarımız çeşitli diyagramlarla ve şartlarla zenginleştirilerek kullanıcılarımıza sunulur. Aslında çok bütünleşik ve detaylı bir yapıdan bahsediyorsunuz. Beni en çok heyecanlandıran da bir yazılım mühendisi olmadan eğer bir rapor istediğiniz zaman sadece belli bazı verileri girerek istediğiniz raporu kişiye özel hazırlayan bir yazılım sisteminden de bahsediyoruz, değil mi? Doğrudur. Yani hem raporlama tool'larımızda hem test senaryolarımızda hem de dokümantasyon kısmında konsept bilgisi üzerinden gidip bu raporları üretebileceğimiz, bu verileri üretebileceğimiz yazılım bilgisine çok fazla ihtiyaç duymadan birçok işlem bu Industrial Application Objects konseptiyle hayatımıza giriyor. Raporlamalar demişken isterseniz bir de IQ bileşenimizin üzerinden sunumumuza devam edelim. Hadi bakalım mı? Bakalım. IQ de aslında biraz daha büyük veriyi ilgilendiren, büyük veriyi işleyen, zamansal bazda o akan büyük verinin üzerinden geçip o veriyi anlamlı hale getirerek analitik değerlendirmelerle, analitik kriterlerle kullanıcıya analiz açısından çok değerli bilgiler sunan raporlardan bir tanesi. Büyük veriyi işlemek her zaman performans problemleri getirir. Bunun için de işte sistemimiz içerisinde hazırlanmış olan OLAP küpleri üzerinden biz IQ çözümlerimizi, kendi ürettiğimiz IQ çözümlerimizi kullandırıyoruz. Bir objenin içerisinde yine IQ çözümlerimiz hazır olarak geliyor. Şimdi ekranda da göreceğiz. Birçok satış işlemi için IQ çözümümüz tanımlı. Burada kullanıcı arayüzü de IQ tool'larında çok önemlidir. Çünkü çok anlaşılır net grafiklerle sonucu ön plana çıkarmak gerekir. Bütün seviyelerde yani personelden en üst seviye yönetim seviyesine kadar her seviyenin ilgilendiği raporları bu ekranlar üzerinden alabiliriz. İşte bir satış örneğinden gidersek işte çeyrek bazlı satışların birinci çeyrek, ikinci çeyrek raporları, vergi bazlı raporlar, şehir bazlı satış raporları, mağaza bazlı satış raporları gibi raporları da bu konsepte örnek olarak verebiliriz. Şimdi biraz da entegrasyon adımına bakalım. Entegrasyon adımında da aslında öncelikle hem export ve import dediğimiz iki adımımız var. Export aslında dışa aktarım kısmı olarak geçiyor sistem içerisinde. Ama burada da şöyle bir farklılık var. Yine başa saracağım biraz. Orada
tablolardan, verinin yapısından, işte data gruplarından bahsetmiştik. Bu bütün tabloları aslında biz dışarıya aktarma yeteneğine sahibiz. Bunun için de yine sistem, obje kendi içerisindeki tablolarda çalışarak otomatik olarak bütün o aktarım fonksiyonlarını sistem kendi içerisinde oluşturuyor. Ve bu fonksiyonların hangi XML tipinde verileri dışarı atacağını, bu XML'lerin içerisinde ne olduğunu açıklamalarına kadar çok detaylı XML şablonlarını biz diğer sistemlerle haberleşmek için kullanabiliyoruz. Aslında import adımı da bunun tam tersi, yani içe aktarım adımı yine sistem içerisinde bir XML şablonuyla veri geldiği zaman elimize nasıl bir veri gelecek, bu veriyi biz nasıl manipüle edeceğiz, nasıl işleyeceğiz? Yine sistem tarafından üretilen fonksiyonlar tarafından bu işlemler yapılıyor. Aynen export tarafında olduğu için gibi import tarafında da bu XML'ler sistem içerisinde tablolar üzerinden hazır olarak tanımlılar. Tabii şimdi bu kadar entegrasyondan bahsederken biraz da web servislerine değinelim. Çünkü bir şey üretiyoruz, elimizde fonksiyonlar var, veriler var. Bunların bir haberleşme kanalının olması lazım ki sistemler birbirleriyle konuşabilsinler. Aslında web servisleri de şu anda piyasadaki en popüler sistemler arası entegrasyonda kullanılan iletişim araçlarından bir tanesi. Şöyle bir farklılık ortaya koyabiliriz. Bizim objelerimizin içerisindeki bütün fonksiyonları biz web servisi olarak açabiliyoruz. Yani o fonksiyonlar yazılıp bittikten sonra çok ufak tefek ayarlar yaparak sistem içerisinde, o sistemin habitatı içerisinde yaşayan bütün fonksiyonlar web servisi olarak sunulma şansına sahip. Yine ekran üzerinde satış objesi içerisindeki web servis fonksiyonlarımızın çağrı yapıldığı objelerimizi, küplerimizi görmekteyiz. Burada da bir teklif yaratma web servis fonksiyonuna baktığımız zaman ekranda, bu kadarlık bir ekranda 1-2 satır veri girerek siz bu fonksiyonu web servisine açmış oluyorsunuz. Ve diğer sistemlerin web servisine de bağlanmak için kendi yazılım dilimiz olan Troya'yı kullanarak bütün bağlantıları sistem üzerinde kullanabiliyoruz. Bütünlükten bahsedelim, integrity kısmından bahsedelim ve teknik kısmı bununla sonlandıralım aslında. Bütünlükten de şunu kastediyoruz, tek başına yaşayan bir objeden bahsetmiştik ama istenildiği zaman bütün objelere sınırsız entegrasyon kabiliyeti var demiştik. Burada da işte aslında Canvas 4.0 içerisindeki entegrasyon yeteneklerini görüyorsunuz. Satışta bir satış işleminde sipariş yaratıldıktan sonra irsaliyeyi keseriz ve o irsaliyeden sonra stok hareketi yapılması gerekir. İşte o stok hareketinin yerde INV envanter objesiyle haberleşme şarttır. Buradaki bir çıkış olarak envanter objesiyle sizi haberleştirir sistem. Yine bir fatura kestiniz satış üzerinden. Bu faturanın muhasebeleşmesi, muhasebesel hesaplarınızın güncellenmesi lazım. Burada yaptığınız hareketle de aslında finans objesiyle entegre olmuş olursunuz. Yine CRM, EDI gibi dataları da input olarak entegrasyonda alabilirsiniz. Aslında Industrial Application Objects gibi bu kadar teknik bir olayı bize küplerle ve küplerin tek tek açılımıyla anlatarak böyle bir zihnimizde de canlandırdınız güzel örneklemelerle. Teşekkür ederiz. Çok detaylı ve aynı zamanda bütünleşik bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki sizin söylediğiniz bu tüm ürünlerin gelişiminde de kuşkusuz farklı teknolojilerden biri herhalde yapay zeka içerisinde var. Yapay zeka olmazsa olmazı. Yapay zeka bu süreçte ne gibi bir rol oynuyor? Biraz da yapay zeka üzerine konuşalım mı Metehan Bey? Tabii ki aslında dediğiniz gibi yani yapay zeka şu anda bu teknolojik gelişimlerin olduğu çağda hayatımıza birçok alanda girmiş durumda. Industrial Application Objects konsepti ve IAC-DB aslında bizim kuracağımız yapay zeka konseptinin temel taşları. Veri tabanında kendi üretimimiz olan IAC-DB'yi de kullanacağımız için tabii ki burada aslında biraz avantajlı olarak başlıyoruz. Biz yapay zeka sistemi içerisinde aslında tasarladığımız sistemi natural bir yapay zeka olarak tasarladık. Yani bir takım hazır algoritmalarla değil, aslında kendi kendine oluşan algoritmalar üzerinde çalışacağız. Biz bir yola çıkarken lisan üzerinden çıktık. Yani lisan üzerinden çıkma sebebimiz de şu, çünkü zekanın arkasında yatan en önemli etkenin lisan olduğunu düşünüyoruz. Yani edindiğimiz bütün bilgiler sistem içerisinden arka planda kullandığımız lisan ile beraber otomatik olarak gelişsin istiyoruz. Database kısmında domainlerden bahsetmiştik. Her şeyin ortasında olduğunu söylemiştik. Çok önemli olduğunu söylemiştik. Aslında domainler gerçekten de yapay zeka için çok önemli. Her şeyin ortasında ve bütün bilgiyi, bütün bileşenleri üzerinde taşıyor. Şöyle düşünelim.
Biz her domaini o yapay zekadaki nöral ağlar içerisinde tanımlayacağımız kurallar sayesinde bir lisan oluşturma yeteneği veriyoruz. Nasıl ki nöronlar sinirlerde iletim görevindeyse aslında domainler de burada oluşturacağımız yapay zeka üzerinde nöron görevini üstlenecekler. Yani nöronun tek kendisi olacaklar. Aslında şöyle bir amacımız var. Biz ERP'yi biraz konuşturmak istiyoruz. ERP'ni o seviyede yazıya dökmek istiyoruz yapılan işlemleri. Şöyle bir şey diyebiliriz. Belli bir kural seti oluşturmak istiyoruz ve oluşturduğumuz bu kurallar ile özlem, özne, yüklem, sıfat gibi terimleri oluşturarak sistem içerisindeki işlemleri otomatik olarak birer cümle haline getireceğiz. Aslında süreç geliştirmekle cümle kurmak aynı anlama gelecek. Birçok giriş çıkışı olan bir konseptten bahsediyoruz ve bütün bu işleri de kendi yazılım dilimiz olan Troya'yla kendi veri tabanımız EASDB'nin Object Oriented kısmı ile geliştirmeyi planlıyoruz. Evet, peki günün sonunda Industrial Application Objects'in tüm bu avantajlarını özetlemek gerekirse ürün ve hizmet olarak ne gibi faydalar sunuyor? Tabii şöyle başlayalım. Onun için aslında modüler servis konseptinden bahsetmiştik. Burada modüler servis konseptinde en önemli özelliklerimizden bir tanesinin bu objelerin tek başına yaşam döngüsünün olduğunu ve yaşamlarını sürdürebildiğinden bahsetmiştik. Bu tabii verimliliği ve performansı büyük ölçüde arttırıyor. Yine entegrasyon tarafında sınırsız entegrasyon yeteneklerine sahip olduğundan bahsetmiştik. Bu yeteneklerle birlikte aslında kendi habitatındaki objelerle hem kendi habitatındaki objelerle hem de dışarıdaki bütün sistemlerle entegre yeteneğine sahip olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani entegrasyon avantajı çok ön plana çıkan avantajlardan bir tanesi. İşi obje bazına indirdiğimiz için, obje bazında bir matematiksel ve mühendislik yönetimi yaptığımız için aslında bir güncelleme süreci, yani yeni bir versiyonu çıktığında ürünün onu güncellemek istediğinizde, onu test etmek istediğinizde, onun için bir destek talep ettiğinizde obje özelinde çalışmalar yapılacağı için çok hızlı, verimli, geri dönüşleri çabuk alacağınız, bug fixleri çabuk yükleyebileceğiniz bir sürece girmiş oluyorsunuz. Hatta güncellemeleri obje bağımsız yapabileceksiniz. Yani bu da şunu getirecek, siz bir satış objesini güncelleyebilirsiniz son gelen bir upgrade ile ama envanter objesinin daha geç güncelleme şansına sahip olacaksınız. Bu da aslında çok değerli bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Ortam bağımsız demiştik. Public, private, cloud gibi ortamlarda bağımsız olarak birbirinden bağımsız ve entegre bir şekilde çalışacak sistemden bahsetmiştik. Platform bağımsız özelliklerimizden bahsetmiştik. Daha ölçeklendirebilir bir hale getirdiğimiz bir versiyonumuz olacak ve organizasyon yapısı da burada çok önemli. Tamamen kendi objesiyle alakalı gelişmelere ve oradaki teknik detaylara hakim olan uzmanlık seviyesi çok yüksek ekipler tarafından obje özelinde yapılan çalışmalar gerçekten çok değerli olacak ve bu organizasyon yapısını da aslında biraz değiştirmiş olacak. Şöyle imkanlar tanıyacak bize. Siz bir objeyi İstanbul'da geliştirebilirsiniz ama başka bir objeyi, o işin uzmanlarını Almanya'da geliştirmek istiyorsanız Almanya'da geliştirip yine aynı ortam içerisinde yaşama şansını bunlara verebilirsiniz. Burada son olarak aslında bizim kendi sistemimizden hani bu kadar şeyi anlattıktan sonra bir tasarımı getirdik. O tasarım dışındaki dokümanların üzerinden takip ettiğimiz şeyi aslında şu anda direkt sistem içerisinden, Kanias 4.0 içerisinden görüyorsunuz. Buradaki bütün veriler tanımlı. Yine bir sal objesi var. 77 objeden sadece bir tanesini burada görüyoruz. Bütün sistemi de Object Oriented mantığıyla kodladığımız için gerek müşterilerimiz, gerek partnerlerimiz sistem üzerinde istediği değişiklikleri yapabilir. Yapılan değişiklikler bir tek ona özel olur ve ayrı bir şekilde tutulur. Sonra gerçekleşecek güncellemelerden de etkilenmezler. Sistemdeki sunumumuzda da aslında sunumumuzu tamamlayalım. Hem teknik hem de anlayabileceğimiz dilden aktarımız için çok çok teşekkür Rica ederim. ediyorum ben de. İAS Genel Müdürü. Buyurun. Çok kısa bir ek yapayım. Çok geniş bir teknik şeyi kısa sürede anlatmaya çalıştık. Tabii bu teknik yapının altında gerçekten çok güçlü bir geliştirme ortamı ve çok güçlü bir sistem var. O yüzden birazdan sevgili çalışma arkadaşım Bahtiyar Tan da gelip onunla ilgili sunumunu yapacak. Ona da bir atıfta bulunarak sunumumuzu sonlandıralım.
Çok teşekkür ediyorum. ediyorum Ben de İAS Genel Müdürü Metehan Altındil'e diyorum ve İAS etkinliğimizde yeniden kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından bu kez de nesnelerin interneti ve 4.0 çözümü konuşuyor olacağız endüstri tarafında. Ama öncesinde kısacık bir ara.
İYAS etkinliğine yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde bir yeni geliştirme yaklaşımını, kavramını konuşacağız. Bu yaklaşımı değerli bir konuk İYAS Genel Müdürü Bahtiyar Tan'dan dinleyeceğiz. Bahtiyar Bey hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk. Öncelikle yazılımı irdeleyeceğiz. Bugün yazılım dediğimizde her teknolojik gelişimin, ürünün, hizmetin altında sağlayan adeta binanın altyapısını yazılım oluşturur. Bu noktada baktığımızda yazılım geliştirme süreçlerine dair yorumunuz ne olacak? Yazılım geliştirme araçlarından bize biraz bahseder misiniz? Buradan başlayalım dilerseniz. Tabii hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle tam da sizin belirttiğiniz gibi aslında bugün neredeyse her şeyin altında teknoloji ve kodlar yatıyor. Tabii telefonlarımızdan çalıştığımız iş yerlerine kadar evimizde artık birçok şeyde tamamen bunlarla çalışıyor. Hepimiz tabii hal böyle olunca biraz tanıdığımız arka planda bir takım kodlar var. Bu kodları tabii adım adım yazılım geliştirici arkadaşlarımız adım adım yazıyorlar. Gerek bunların hepimizin gördüğü arayüzler, gerekse arka planda çalışan kodlar adım adım tek tek yazılıyor. Arkadaşlarımız bunları yazarken bizim Türkçe geliştirme ortamı, İngilizce'de de baş harfleriyle IDE dediğimiz bir ortam üzerinde yazıyorlar. Tabii yazılım geliştirme sürecinin bu kodları yazma kısmına biz implementasyon süreci diyoruz ama bir yazılımın bizim kullanacağımız hale gelebilmesi için bir sürü sürece ihtiyaç var. Bunlar hem bu implementasyon sürecinin öncesinde hem de sonrasında tabii oldukça ciddi zaman alıyor. Tabii yazılım geliştirebilmek için ciddi bir bilgi birikimine ihtiyaç var ve sürecin kendisi üzerinde biraz emek harcamaya ihtiyaç var. Bu ciddi bilgi birikiminin de aslında iki parçada değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi doğrudan burada kullanılacak teknik araçlara hakim olabilmek. Yani programlama dilleri, geliştirme ortamları, çeşitli API'ler vesaire bunlara hakim olabilmek gerekiyor. Bu işin teknik tarafındaki hakimiyeti. Bunun dışında çoğu yazılım geliştirici arkadaşımız tabii üzerinde çalıştıkları konularla da ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Hatta öyle oluyor ki söz gelimi bir muhasebe programı yazan bir arkadaşımız muhasebeciyi belki bir muhasebeci kadar olmasa da ona yakın bir şekilde artık tanımak durumunda kalabiliyor. Hangi programın üzerinde çalışıyorlar? Bunları tanımaları gerekiyor. Eğer bir uyarlama süreci ise, bir bakım süreci ise üzerindeki çalıştıkları programın teknik detaylarına da hakim olmaları gerekiyor. Bu işin biraz bilgi tarafı. Süreçte harcanan emek tarafına gelince sürecin kendisi az önce söylediğim gibi çok zaman gerektiren, ciddi efor gerektiren aşamalardan oluşuyor. Bunlar analizden, kodun az önce bahsettiğim implementasyon sürecine, sistem tasarımı, sonrasında test, sonrasında bakım gibi birçok süreç var. Tabii bunlar ciddi bir zaman gerektiriyor. Tabii bunların hepsi de doğal olarak bir maliyet olarak yansıyor. Özellikle kurumsal bir yazılım geliştiriyorsanız, yani dev fabrikaların ya da büyük işletmelerin kullandığı yazılımları geliştiriyorsanız doğal olarak buradaki süreçlerin her birine de çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Son kullanıcılar tabii belki telefonları üzerindeki oyunlardan vesaire vesaire tanıdıklar ama bir de bu işin arka planı var. Tabii yazılım geliştirme süreci bir takım başka araçlar, yani başka yazılımlar kullanılarak yürütülüyor. Bu araçlar bizim işte telefonlarımızda kullandığımız uygulamalardan mantık olarak biraz farklı ama özünde onlar da yazılım. Ama bunların hem geliştirilme süreci hem bunların kullanım süreci doğal olarak biraz daha farklı. Bunun daha kolay anlaşılması için şöyle bir örnek verebilirim. Bir CNC tezgahını düşünün. Bir CNC tezgahı öz itibariyle aslında kendisi de bir makinedir. Fakat diğer makinelerin yapılması için o makineyi kullanırız çoğu zaman. Veya aynı makineyle son kullanıcının kullanacağı bir takım parçaları ya da ürünleri de yapabiliriz. Aslında yazılımcı arkadaşlarımızın kullandığı programlar CNC'ye benziyor. Başka yazılımları üretmek için kullanılan yazılımlar. Bunlar programlama dilleri, bunlara ilişkin derleyiciler, geliştirme ortamı vesaire. Bunları özetleyebiliriz. Tabii bu tarz başka ürünlerin üretilmesi için başka bir takım yazılımların ya da makinelerin, yani bir katman daha geri planda olan yazılımların ya da makinelerin maalesef Türkiye'de üretilmesi biraz daha zor ve daha az son kullanıcının tüketeceklerine göre. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Böyle bir şey ortaya koyduğunuz zaman tabii ki bunun yaratacağı katma değer de kat be kat artıyor. Dolayısıyla bu bir ekosistem yaratıyor. Yalnızca son kullanıma yönelik değil, siz aslında başka geliştiricilerin de kullanarak başka değerler yaratacağı yazılımları da üretebilmiş oluyorsunuz.
Biz İAS olarak bu anlamda öncelikle kendi programlama dilini, buna ilişkin değerleyicileri, buna ilişkin araçları, geliştirme ortamını vesaire ortaya koymuş bir şirketiz. Tabii bu ortaya koyduğumuz araçla da hem Kania CRP, hem IoT tarafı hem de iş zekası tarafı gibi birçok aslında büyük çözümünde arka planında bu teknolojileri kullanıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda o ekosistemi yaratan bir üründen bahsediyoruz. Tüm bu teknolojinin arka planında yatan yapıdan bahsediyoruz. Şimdi tabii bu süreç doğal olarak bir şey istiyor, efor istiyor. Bu eforu sürekli kuvvetli tutmanız lazım. Çünkü aslında arka planda yapılan şeyler de sürekli gelişiyor. Programlama dilleri, bunların performansları vesaire değişiyor. Tabii biz bu anlamda hem Türkiye'de hem de dünyada öncü roller üstleniyoruz. Ve önemli bir şey de bu teknolojileri ortaya koyarken bir takım kavramları da ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü bu kavramlar dışarıdan geldiği takdirde ancak onların takipçisi olabiliyorsunuz. Biz hem kendi teknolojimizi hem de bunlara ilişkin kavramları ortaya koyan bir şirketiz. Bu konuda da oldukça iddialıyız. Peki bu alanda ortaya koyduğunuz yaklaşımdan biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle Bahtiyar Bey, diğer metodolojilerden farkı nedir sizin yaklaşımınızın? Tabii ondan da kısaca bahsedeyim. Şimdi aslında hangi sektörde olursak olalım, her ne üretiyorsak üretelim, hepimizin aklında şu var: yaptığımız işi daha verimli nasıl yapabiliriz, daha çevik nasıl yapabiliriz? Aslında bugünün rekabet ortamında bu isteğe bağlı bir şey de değil. Çünkü her geçen gün daha sert bir rekabet ortamındayız. İhtiyaçlarımız çok hızlı değişiyor ve bu değişimin hızı da sürekli artıyor. Doğal olarak en basit süreçlerde bile çok ciddi zaman harcıyoruz. Onları daha verimli kılabilmek için. Tabii burada teknoloji çok önemli bir parametre. Ve yüzyıllardır insanlar o günün teknolojisini kendi yaptıkları işlere uyarlayarak bir verim artışı sağlamaya çalışıyorlar. Bu süreçte biz firmalara kendi süreçlerinin verimini artıracak bir takım çözümler sunuyoruz. ERP çözümü gibi, IoT gibi ya da iş zekası gibi ya da bunun gibi birkaç tane daha çözümümüz var. Bunların yanı sıra bir de bunların arkasındaki teknolojiyi sunduğumuzu söyledik. Peki söz gelimi bir makine üretiyorsunuz. O makine üretim sürecinde bir verimliğe ihtiyaç var. Biz bunu sizlere sunuyoruz. Peki yazılım geliştirme sürecinin kendisi bir verim artışına ihtiyaç duymuyor mu? Burada değişen bir şey yok mu? Biz işte aslında bugün benim bahsedeceklerim genel olarak bunlarla ilgili. Dolayısıyla biz kendi rolümüz itibariyle yazılım geliştirme sürecinin de sürekli gelişmesi, orada da bir verim artışı, orada da bir çeviklik arayışı var. Biz bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Kendimize ait bir programlama dilimiz olduğundan bahsetmiştim. Bu programlama dili zaten yıllardır çok ciddi bir artış sağlıyor hem yazılım geliştirme verimliliği açısından. Bununla birlikte tabii bunu da sürekli güncellemek lazım. Sürekli çağın ihtiyaçlarına uyarlamak gerekiyor. Biz bu dönemde yaptığımız çalışmada işte yazılım geliştirme sürecinin, bahsettiğim süreçlerden yazılım geliştirme sürecinin implementasyon aşamasına odaklandık. Ve yalnızca bu implementasyon sürecinde, yani kodlama sürecinde ve bakım sürecinde yalnızca değer yaratan aşamaların aslında sistem içerisinde kalmasını, değer yaratmayan, yani kayıp olan zamanlarınsa buradan ayıklanmasını istiyoruz ki bu aslında hangi sektörde olursak olalım aslında verim arayışının temel parametrelerinden bir tanesi. Şimdi burada yazılım geliştirme sürecinde tabii rutin bazı kodlama işlemleri yapılıyor. Arayüzler geliştiriliyor ki bunlar oldukça önemli. Onlara da birazdan değineceğim. İşte geliştiricinin geliştirme sürecinde rutin olarak yaptığı bir takım şeyler var. Uygulamayı yeniden başlatmak, yeniden işte ideye dönmek vesaire gibi. Bunlara odaklandık ve bunları kolaylaştıran, insanları tekrardan, yani yazılım geliştiricileri o tekrardan kurtaran, dolayısıyla daha hızlı yazılım geliştirmelerini sağlayacak bir yaklaşımla ortaya çıkmaya çalıştık. Zaten arkadaşlarım paylaşacaklardır. Birkaç dakika içerisinde yönettiğiniz bir belgenin, yani geliştirmek zorunda olduğunuz bir belgenin nasıl yapılacağına dair videoları arkadaşlarım paylaşacaklar zaten. Onları da uygulama üzerinde zaten görüyor olacağız. Hep beraber görüyor olacağız. Peki Bahtiyar Bey, sizin bu bahsettiğiniz yaklaşımın pratik hayatta sağladığı yenilikler, fayda nedir? Biraz bunu özetleyebilir misiniz? Tabii. Bize? Şimdi bu tarafta tabii biraz daha teknik detaya girmek durumundayız. Yaptığımız çalışmaların ilki sınıf sihirbazı. Tabii bu sınıfların ne olduğundan biraz bahsedeyim. Programlama yapan arkadaşlarımız ya da bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız nesne yönelimli programlama kavramını duymuşlardır.
Bu nesne yönelimli programlama yani Object Oriented Programming aslında dünyada çok ciddi yazılımları, büyük ölçekli yazılımları üretebilmek için kullanılan ve sıklıkla kullanılan bir programlama yaklaşımı, bir programlama paradigması. Bizim programlama dilimiz olan Troya'da nesne yönelimli bir programlama dili. Dolayısıyla bir nesne yönelimli programlama dilinin ya da nesne yönelimli programlama kavramının sunduğu her şeyi Troya programlama dili sunuyor. Tabii burada biz az önce Metehan Bey'in de bahsettiği Industrial Application Object kavramını da yine bir nesne yönelimli programlama dili olmanın avantajlarını kullanarak da aslında ortaya koyabiliyoruz. Tabii durum her ne kadar böyle olursa olsun yazılımcılar uygulama geliştirirken bazı rutin operasyonlar yapıyorlar. Bazı rutin sınıflar yazıyorlar ya da sınıfların bir takım rutin metotları olabiliyor. Biz bu aşamada şunu yapmaya çalıştık aslında. Rutin olarak yazılan fonksiyonların, metotların ya da rutin olarak yazılan klasların otomatik olarak üretilmesini sağladık. Tabii bu durum bunu şu şekilde yapıyoruz. Arka planda zaten sistemimiz üzerinde uygulama yazılacak konunun ilgili tablolarını, buna ilişkin verileri bildiği için bu rutin yapılacak. Yazılımcıların yaptığı, rutin olarak yaptığı bu şeyleri otomatik olarak yaratabiliyor. Bu da doğal olarak yazılımcıların hem daha verimli çalışmasını sağlıyor hem de rutin olarak yapılan şeyler yazılımcıların aslında biraz motivasyonunu da kaybettirir. Bundan da aslında kurtulmuş oluyoruz. Bir diğer konu da arayüzler konusu. Yazılım geliştiriciler aslında arayüz yapmak konusunda ciddi zaman harcarlar. Çünkü arayüzler bir programın kullanıcıya dokunan kısımlarıdır. Kullanıcıların interaktif olduğu kısımlarıdır. Bu da doğal olarak bir yazılımın başarımını özellikle kullanıcının gözünde en fazla etkileyen bölümlerinden biri oluyor yazılımın. Hele bir de yaptığınız, geliştirdiğiniz yazılım birden çok platformda kullanılıyorsa, söz gelimi bir telefon üzerinden bunu kullanıyorsanız, bir browser üzerinden kullanıyorsanız ya da doğrudan makine üzerinde çalışıyorsa, bunlara native diyoruz. Eğer native çalışıyorsa bu sefer farklı arayüzleri, farklı platformlar için yapmanız gerekebiliyor. Bu da doğal olarak çok ciddi zaman harcanmasına sebep oluyor. Tabii biz bu aşamada diyalog şablonları, biz arayüzlerimize diyalog diyoruz teknik olarak. Diyalog ya da form ismini veriyoruz. Bu formlar için bir takım şablonlar hazırladık. Bu şablonlar aslında bir ekran geliştirmek için ihtiyaç duyulan tüm temel bilgilere sahip. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse bir ekran yazacaksınız ve bu ekranda işte belgeleri arayacaksınız. Sonra da o belgenin detayına gireceğiniz bir yapı düşünün. Bunların her ikisi içinde yani hem arama yapabileceğiniz hem de belgenin detaylarını göstereceğiniz her türlü şey için, ekran için aslında biz bir takım şablonları hazır sunuyoruz. Bu hazır şablonlarda o uygulamanın geliştirilmesi için gerekli olan her şeyi aslında rutin olarak yapılacak her şeyi içeriyor. Dolayısıyla bu geliştirme süresini ve ekran yapma süresini de oldukça kısıyor. Bunun bir faydası daha var. O da kaç tane ekran ya da arayüz yapıyor olursanız olun aslında bir takım ortak şablonlardan bunlar oluştuğu için, türediği için aslında programı kullanacak kişilere de çok daha kolay adapte olabilecekleri, uygulamanın bir ekranını tanıyorlarsa diğer ekranında kolayca adapte olabilecekleri bir altyapıyı da otomatik olarak sunuyor. Yani tutarlı bir altyapı, bir arayüz sunmuş oluyor. Bununla birlikte yine kendi ortaya koyduğumuz bir takım kavramlar var. Hem arayüz geliştirmek için hem de yazılımın arka planındaki yapıları geliştirmek için. Bu kavramlardan bir tanesi domain. Ben bunu bir örnek üzerinden anlatayım. Söz gelimi bir fatura ya da bir satış ekranı yaptığınızı düşünün. Bu satış ekranında müşteri numarası ya da işte o anda satılan ürünün numarası olabilir. Her neyse bunu bir şekilde siz uygulamanızın birçok yerine koyuyorsunuz. Malzemenin numarasını depo uygulaması yazarken de kullanıyorsunuz. İrsaliyede de kullanıyorsunuz. Faturada da kullanıyorsunuz. Bu aslında sürekli tekrar ediyorsunuz. Bizim domain adını verdiğimiz bir yapı var. Bu domain adını verdiğimiz yapı bir teknik bir alanın yani bir belgenin üzerindeki bir alanın tüm teknik detaylarını aslında içeren bir yapı. Aslında siz tekrar bunu kullanıyorsunuz. Bunun yanında şu da var. Aslında sistemi kullanmaya başladığınız zaman, bu sistem üzerinde yazılım geliştirmeye çalıştığınız zaman veya bakım yapıyorsanız da bunların hepsi ön tanımlı olarak var. Söz gelimi bir finans sürecinde kullanılan bir değişken de orada var. Bir fatura üzerinde kullanılacak olan da var ya da bir insan kaynakları programında ya da bir proje yönetiminde kullanılacak tüm tekil parametreler aslında sistemde hazır olarak geliyor. Dolayısıyla aslında yazılım geliştiricinin burada yapması gereken şey sadece o kullandığı şeyin ne olduğunu bilmek. Zaten bu da analiz sürecinin sonucunda otomatik olarak yazılımcının bildiği bir şey. Tabii
tüm alanları tekil olarak düşünemeyiz. Yine söz gelimi bir faturanın üzerinde adres var. Bu adres birçok alandan oluşuyor. Bunlar işte müşterinin adı olabilir, adrese ilişkin il, ilçe, telefon numarası vesaire. Bunların hepsi faturanın üzerinde aslında farklı farklı şeyleri göstermekle birlikte bir bütünün parçası. O bütünde müşterinin adresi gibi düşünün. Şimdi biz burada data grup dediğimiz bir konsept sunuyoruz. Bu data grup dediğimiz konsept aslında tek tek domainlerin oluşturduğu bir bileşen. Bu bileşeni de hem uygulamanın arka planında hem de ön yüzünde kullanabiliyorsunuz ki bunlar kendine ait fonksiyonları var. Data grup fonksiyonları gibi. Bunların kendine ait arayüzleri var. Siz mesela yine bir fatura üzerine yalnızca bir data grubu sürüklemeniz, atmanız yeterli oluyor. Onun üzerindeki tüm bilgi, tüm kodlama faaliyetleri zaten otomatik olarak sistem tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yazılımcı kesinlikle bunlar üzerinde bir zaman harcamıyor. Tabii bunun çok önemli faydalarından bir tanesi de bunların sürekli kullanılıyor olması. Eğer her ekranı yaparken ya da her arka planda kod yazarken bunları tek tek yazıyor olsaydınız bu sefer hata yapma riskiniz de artıyor. Tabii ki o rutin şeyi zaman da kaybettiriyor, çalışma zaman da kaybettiriyor. Dolayısıyla bunların sistemde hazır olarak geliyor olması, hem data grupların hem domainlerin hem de bunlara ilişkin data grup UI'ların hazır olarak geliyor olması tüm bu risklerden aslında yazılım geliştiriciyi kurtarmış oluyor. Dolayısıyla bunları ekrana eklemek için yazılım geliştirici sadece hangisini kullanmak istediğini bilmek durumunda. Yine bu teknik detaylara biraz daha devam edecek olursak, bu son yaklaşımımızda şunu da getiriyoruz. Normalde yazılım geliştiriciler aslında bir geliştirme ortamının içerisinde kod yazarlar. Sonra öteki tarafa geçip bunu bir şekilde denerler. Tabii testçi arkadaşlarımız bunları ayrıca deniyorlar, analiz ediyorlar vesaire ama yazılım geliştirici de aslında geliştirme esnasında yaptığı kod değişikliğinin sürekli aktif olup olmadığını görmek için iki sistem arasında sürekli geçiş yapar. Şimdi biz bu yeni yaptığımız yaklaşımla aslında biz bunu en aza indirmeye çalıştık. Bunun içerisinde tabii bazen geliştirici uygulamayı kapatması, tekrar girmesi, bazen tekrar login olması vesaire gerekiyor. Bunlardan da kurtaracak bazı çözümler ürettik. Bunlar bu toplam zaman kaybını ve yazılımcının iki sistem arasında geçiş sürecindeki odaklanmasını bir şekilde daha verimli hale getiriyor diyebiliriz. Bunu yapabilmek için de doğrudan arayüz üzerinde bir geliştirme imkanı sunuyoruz. Bu ne demek? Siz uygulamayı görüntülerken aslında o görüntülediğiniz ekranın üzerine herhangi bir buton koyabilirsiniz. Herhangi bir text alan koyabilirsiniz. Bu alanı herhangi bir domainle ilişkilendirebilirsiniz ya da bir data grup UI oluşturabilirsiniz. Bu da bir ek fayda olarak şunu da sağlıyor. Eğer bir yazılım geliştirici üzerinde çalıştığı programı tanımıyorsa henüz bir adaptasyon süreci var. Yani o ekranda gördüğüm şey aslında geliştirme ortamında onu nerede bulabilirim? O ekranda çalışan kodu geliştirme ortamında nerede bulabilirim? Bunları arıyorlar. Dolayısıyla bu yaptığımız çalışmanın bir ek faydası da aslında insanlar ne görüyorsa onu hemen değiştirebilme kabiliyetine sahip oldukları için aslında bu programa adaptasyonu da, üzerinde çalışılan programa adaptasyonu da hızlandırıyor. Yine bu sürecin devamı olarak biz ekranlara kolay bir şekilde kontrol ekleme imkanı sunuyoruz. Bu kolay kontrol ekleme şu manaya geliyor. Sizin uygulamanızda işte bir takım kontroller var. İşte text field'lar, butonlar, radyo butonlar vesaire var. Tablolar var, grafikler var. Bunlar son derece karmaşık şeyler de olabilir. Siz bunların herhangi bir tanesinin yerini değiştirebilirsiniz. Onun üzerindeki kodu değiştirebilirsiniz. Onun üzerine yeni bir takım kontroller ekleyebilirsiniz. Bu kontroller sistemi yeniden başlatmaksızın bir an, yani onu sürüklediğiniz an itibariyle hemen kullanılabilir hale geliyor. Dolayısıyla yazılım geliştirici tekrar onu kapatması, açması, bunun için zaman kaybetmesine de gerek kalmıyor. Bunlar doğrudan hemen ekrana yansıyor. Tabii bu yalnızca basit kontrollerle ilintili değil. Bazen öyle kontrol, mesela bir Gantt chart düşünün, proje yönetiminde kullanılan. Bunun aslında onlarca parametresi var. Bu onlarca parametreyi de o anda değiştirebiliyorsunuz ve bunların hemen sistemin üzerine yansıdığını görebiliyorsunuz. Tablonun yine birçok kolonu olabilir. Bazı kolonları çıkarmak istiyor olabilirsiniz ya da hiç orada görünmeyen yenilerini ekliyor olabilirsiniz. Bunların hepsi bir şekilde otomatik olarak yansıyor sisteme. Yine burada az önce de aslında değindim. Bu ekran üzerinde bir takım davranışlar var. Yani kullanıcı girip sisteme işte bir butonun üzerine bastığında orada bir aksiyon gerçekleşir. Bu aksiyonun ne olduğunu %99 oranında ya da %90 oranında diyelim
program yazılım geliştiren insanlar kodlarlar. Bazen dinamik de olabiliyor ama sonuçta o programın arka planında olan şeyler tek tek yazılımcılar tarafından yazılmış durumda. Dolayısıyla siz yine bir butonun ya da herhangi bir bileşenin davranışını değiştirmek istediğinizde tekrar onu İDE'den gidip bulmak durumundasınız. Buna da gerek kalmıyor. Bu yeni yaklaşım o anda gördüğünüz o butonun davranışını hemen bir tıkla bunun davranışını değiştirmek istiyorum. Tabii bunlar yetkiye tabi olmak kaydıyla. Hemen değiştirmek istediğinizde kodunu değiştiriyorsunuz ve sistem otomatik olarak yansıyor. Bunlar aslında fonksiyon ya da event ismini veriyoruz. Şimdi eski duruma göre aslında bu geçişler, onların tekrar aktif hale gelebilmesi gibi durumları beklemek gibi bir şeyde gerek kalmıyor aslında. Dolayısıyla hemen geçerli oluyor yapılan çalışma. Bunlar her türlü kontrolün her türlü kodu için geçerli. Yine bu sürecin yani yaptığımız çalışmanın bir sonucu olarak aslında sistem arka planda bir geliştirici bir buton koydu ya da bir tablo koydu ya da bir sınıfı yarattı. Sistem arka planda bunların hepsini biliyor. Eğer geliştirme kısmıyla çalıştırma kısmını ayrı olarak düşünüyor olsaydık aslında çalıştırma anında bunlar bilineceği için geliştirme anında bunlar bilinemiyor. Ama tüm dinamik de bir takım şeyler var. Bu noktada bu yeni getirdiğimiz yaklaşım şunu da sunuyor. Sistem bellekte tüm tablo alanlarını, tüm tabloları, domainleri, data grup UI'leri hangileri kullanıldıysa o ekranda ya da o kodun üzerinde bunları bilebildiği için yazılımcı aslında bazı öneriler de sunabiliyor. Dolayısıyla bir tablo kolonunu eklemek istiyorsunuz mesela. Onun hangisi olduğunu tek tek elle yazmaya ya da işte hangisiydi, neredeydi diye bulmaya gerek yok. Bunların hepsi zaten program tarafından bilindiği için size hem kolay navigasyon imkanı sunuyor. İşte bu tablonun yapısını değiştirmek istiyorum dediğinizde hemen size tablonun yapısını değiştireceğiniz ekranı, bir mesajın yapısını değiştirmek istiyorum dediğinizde hemen o mesajınla ilgili yapıyı değiştireceğiniz yere sizi kolayca yönlendiriyor. Bunları hem kullanırken bu tavsiyelerden faydalanabiliyorsunuz bir geliştirici olarak hem de onlara erişim anlamında bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Bu da yine bir yan etki olarak yazılım geliştiricinin üzerinde çalıştığı programa adaptasyonunu artırıyor ki bu özellikle bakım süreçlerinde, uyarlama süreçlerinde oldukça önemli. Yani uyarlamayı yapan insanlar bazen doğrudan uygulamayı geliştiren insanlar olmayabilir. Dolayısıyla onlar da hemen programa bir tanıdıklık kazanıyorlar. Arka plandaki yapıları bilmeseler de doğrudan bunlara uygulamanın yönlendirmesiyle zaten erişebiliyorlar. Evet, aslında yazılım geliştiricilere de çok daha işlemlerini, komplike işlemlerini daha basitte, daha kolay indirgemekte olduğunuzu anlıyorum ben. Arayüzlerde de geliştirdiğiniz yeni imkanlar sunuyorsunuz. Dolayısıyla şunu soracağım, bu sunmuş olduğunuz geliştirme araçlarını kullanarak yapmış olduğunuz uyarlamalar standart çözümü nasıl etkiliyor ve diğer yanda standart çözümün dışında olası karmaşık hallerde bu uyarlamalar ne kadar efektif? Evet, şimdi bu gerçekten önemli bir soru. Çünkü aslında kurumsal yazılımların son kullanıcıların kullandığı oyun vesaire gibi yazılımlardan önemli farklarından bir tanesi bu. Aslında kurumsal yazılımlar yalnızca bir firma için yapılmıyorlar. Doğal olarak çok farklı sektörlerden, bu hizmet sektöründe olabilir, sadece bir finans şirketi olabilir, bir ticari şirket olabilir ya da üretim yapan bir şirket olabilir. Dolayısıyla her şirketin kendi süreç farklılıkları dolayısıyla çok ciddi bir farklılaştırmaya, bir uyarlamaya ihtiyacı var. Tabii burada yine kurumsal yazılımların diğer bir farkı da aslında sıklıkla güncellenen yazılımlar. Çünkü mevzuat değişikliklerine tabi olan bir program olabilir. Veya sistemin altyapısındaki değişikliklerle ilgili bir takım şeyler olabilir. Dolayısıyla program aslında sürekli değişmek durumunda. Ya da kullanan firmanın süreci değişmiş olabilir. Dolayısıyla uygulamanın sürekli bunlara adapte olması gerekiyor. Bu da doğal olarak sürekli yeni bir takım patch'ler alma ya da update'ler alma ihtiyacını doğuruyor. Tabii burada kurumsal yazılımlar kendi doğasında bir takım şeyleri sunuyorlar aslında. Bunlara bir takım kolaylıklar sunuyorlar. Biz de burada hem sunduğumuz sektörel çözümlerle hem de sunduğumuz BPM yani diğer bir tabirle workflow çözümüyle aslında firmaların ihtiyaçlarını uygulamanın kodunda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek olmadan onlara bir takım uyarlama çözümleri sunabiliyoruz. Bu uygulamanın kodunda herhangi bir değişiklik yapma gereksinimi yaratmıyor. Tabii bunu biraz kod olarak bahsettik ama bazen bu değişiklikler öyle olabilir ki yalnızca kod ve akış anlamında değil, tabloların yapısı, oradaki verilerin yapısı anlamında da farklılıklar yaratabilir. Dolayısıyla
Bu değişiklikler daha yapısallaştıkça aslında bunları yönetmekte doğal olarak daha ciddi bir efor gerektiriyor. Biz tabii sektörel çözümlerle o değişiklik ihtiyacını kısıyoruz. BPM ile o değişiklik ihtiyacını kısıyoruz. Bir de uygulamanın kendi konfigürasyonu sayesinde bu tarz beklentileri kısmak ya da onlara cevap vermek imkanı var. En basit bir uygulamada, bir oyunda düşünün. Bazı seçenekleri seçiyorsunuz, temayı seçiyorsunuz, arka planda bir takım şeyleri seçiyorsunuz. İşte bizim yazılımımız bunlar gibi onlarca aslında konfigürasyon imkanı da sunuyor. Bu da tabii yazılımın kodunu değiştirme ihtiyacını azaltıyor doğal olarak. Ama yine az önce bahsettiğim gibi ihtiyacınız çok farklı olabilir, çok değişik olabilir, süreciniz farklı olabilir. Üretim yapıyor olabilirsiniz ama üretim işte talaşla üretiyor olabilirsiniz ya da bir kalıpla üretiyor olabilirsiniz ya da dikiyor olabilirsiniz, dokuyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunların hepsinin aynı uygulamayı farklı farklı kullanmak gibi bir ihtiyacı var. Eğer bu bahsettiğim workflow gibi, BPM gibi ya da sektörel olarak size sunulmuş olan çözüm ya da konfigürasyonunda çözemeyeceğiniz bir şey varsa o durumda programın koduna da müdahale etmeniz gerekiyor olabilir. Bizim sistemimiz bu anlamda katmanlı bir çözüm sunuyor zaten. Eğer ihtiyacınız varsa, bir değişiklik yapmak istiyorsanız tabii ki az önce bahsettiğim geliştirme araçlarını kullanarak bir takım değişiklikler yapmak isterseniz gerek kullanan firmanın personeli olarak gerek bizim danışman arkadaşlarımız gerekse bizim geliştirici arkadaşlarımız eğer müşteri katmanında bir şeyler yapıyorlarsa sistem bunları otomatik olarak müşteri katmanına alıyor. Dolayısıyla biz artık bırakın işletme düzeyini, firma düzeyini artık birim düzeyinde ya da kullanıcı düzeyinde aynı uygulamayı bambaşka davranır hale getirebiliyoruz. Bu da şu imkanı veriyor. Artık her departman ya da her şirket esnek bir şekilde uygulamayı kullanabiliyor. Bahsettiğim konfigürasyon düzeyinde, BPM düzeyinde ya da sektörel anlamdaki farklılıkların dışında. Bunu biraz daha tabii bu tarz değişiklikleri yaptığınız zaman doğal olarak uygulamanın standardında yapılan bazı değişiklikler sizi etkileyebilir gibi bir soru ortaya çıkıyor. Eğer uygulamayı tekrar alırsam benim değiştirdiğim kodlar ne olacak? Şimdi bunlar arka planda yapıldığı için ve arka planda bunların katman katman saklandığı için sisteme gelebilecek, yani bizim ürettiğimiz ve dağıttığımız herhangi bir patch ya da bir ekranda, bir diyalogda, formda, bir sınıfta standart olarak yapılacak hiçbir şey aslında şeyle karışmıyor. Bu oldukça önemli. Tabii burada yapılan değişiklikler de standardı etkilemiyor. Dolayısıyla bunlar uyumlu bir şekilde bu katmanlı yapı sayesinde çözülmüş oluyor. Peki Bahtiyar Bey, çok kısaca süremiz de daralıyor son 2 dakika içerisinde. Sizin bahsettiğiniz tüm bu yaklaşım yazılım sektörüne ne gibi bir ivme, ne gibi bir yeni vizyon kazandıracaktır? Şimdi onu şöyle özetleyeyim. Aslında herkesin çeviklik arayışı ihtiyacında olduğunu, herkesin zamanına ihtiyacı olduğundan bahsettik. Şimdi artık bu bir varlık yokluk meselesi. Dolayısıyla herkes de bunun çözümünü teknolojide arıyor. Biz de bunu aslında sunuyoruz. Şimdi burada doğru çözümü seçebilmek oldukça önemli. Ama doğru çözüm demek aslında arkasında doğru teknoloji olan çözüm demek. Çünkü sizin ihtiyaçlarınız sürekli değişiyor. Siz eğer bir kod değişikliği yapmıyor olabilirsiniz ama ölçek değişiyor olabilir. Yani yeni partnerleriniz sizin sisteminize erişiyor olabilir. Ya da platform değişiyor. Artık telefondan da erişmek istiyor olabilirler. Dolayısıyla dil değişikliği olabilir. Yani başka ülkeler açılabilirsiniz. Dolayısıyla sistem bunlara sürekli bir takım değişikliklere sizi zorluyor. Bu yapı dolayısıyla seçtiğiniz teknoloji, seçtiğiniz çözümün arkasındaki teknoloji de aslında bunlara ciddi anlamda imkan veriyor ya da vermiyor olabilir. Dolayısıyla bir çözüm ararken hangi çözümün kullanacağınız ve onun arkasındaki teknolojiyi de iyi bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Biz de bu anlamdaki çözümleri, iş katmanındaki çözümleri sunuyoruz. Bunların arkasındaki teknolojileri de sunuyoruz. Bu konuda da oldukça iddialıyız. Bu da tabii teknolojinin değişmesi anlamında, süreçlerin değişmesi anlamında, güvenlik ihtiyaçlarının değişmesi anlamında orada yapılan tüm yatırımları aslında kalıcı olmasını sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi. Evet, geliştirdiğiniz farklı bir yaklaşımla değişen ihtiyaçlara göre bu yeni nesil teknolojiyle beraber ürün ve hizmetlerinizi sunduğunuzu dile getirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem yazılım süreçleri hem bu yeni yaklaşımı bizlerle paylaştığınız için İAS Genel Müdürü Bahtiyar Tan'a diyorum ve şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 4.0 endüstri dönüşümü ve dijital modeli konuşacağız ama öncesinde kısacık bir ara.
Yaz etkinliğine yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde farklı bir teknoloji, nesnelerin internetini konuşacağız. Proje yönetim metodolojisini dinleyeceğiz ve diğer yanda da dijital olgunluk seviyesi nedir? Kanyas proje yönetim metodolojisine ayrıntılı bir şekilde değerli bir konuk İYAS IoT Projeler Koordinatörü İbrahim Tataroğlu'ndan dinleyeceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz diyorum. Şimdi farklı bir teknolojiden bahsediyoruz. IoT dediğimiz nesnelerin interneti. Bugün baktığımızda nesnelerin interneti dediğimiz şey nesnelerin birbirleriyle büyük bir sistem aracılığıyla bağlı olduğu büyük bir iletişim ağından bahsediyoruz. Peki bu noktada Kanyas 4.0 IoT çözümü nedir ve ne yönde fayda sağlıyor? Biraz buradan başlayalım. Dilerseniz ardından da Endüstri 4.0'a doğru kayalım. Tabii. İmalat sektörü günümüzde aslında çok önemli bir sektör haline almış durumda ve büyük ekonomilerin anahtar ve motor gücü olma konumuna geldi. Özellikle sanayi devriminin birinci aşamasından itibaren imalat sektöründeki bu hızlı değişim ve dönüşüm birçok teknolojiyi, birçok aslında endüstriyi de etkilemiş durumda. İmalatta bu sanayinin birinci aşamasından itibaren başlayan dönüşüm son 40 yılda otomasyon teknolojilerinin de hayatımıza girmesiyle çok daha çevik yöntemlere, çevik metotlara ihtiyaç duyar bir hale geldi. Burada operasyonel mükemmellik, yani imalat süreçlerindeki operasyonel mükemmellik arayışı işletmelerin pazarlardaki liderlik arayışını da beraberinde getirdi. Her işletme bizim kendimizin de olduğu gibi kendi pazarında, kendi ürettiği teknolojiyle veya kendi ürettiği ürünle ilgili pazar lideri olma arayışında ve bunu yaparken de rekabet gücünü artırma hedefiyle çalışmalar yapıyor. Tabii şirketler çok kısa vadelerde bu üretim ve destek süreçlerindeki dönüşümleri ve hedeflerine ulaşamayan bir konumda bulunuyor. Her bir işletme uzun yıllardır küçük küçük, tekil tekil projeler gerçekleştiriyor. Bu projeler dijital dönüşüm projelerinden tutun, iyileştirme projelerine kadar geniş kapsamda değerlendirilebilir. Biz Kanyas 4.0 teknolojisiyle birlikte, Kanyas İHS olarak bir teknoloji firmasıyız ve bu ürettiğimiz teknolojiyle işletmelerin bu dönüşümüne uçtan uca bir yolculuk sağlıyoruz. Uçtan uca bir birliktelik sağlıyoruz diyebiliriz. Bütün bu dönüşümü yaparken de 4 temel hedef ve odağımız bulunuyor. Bu 4 temel hedef ve odak bütün işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğu boyunca işletmelerle bizim çözümlerimizi ortaklaştırıyor diyebilirim. Bizim çözümümüzün en önemli hedefi iş merkezlerinin, operatörlerin çalışma alanının ölçülebilir hale getirilmesi. İş merkezlerindeki bütün aksiyonların, bütün etkinliklerin ölçülebilir hale getirilmesiyle biz işletmenin daha değer yaratan, ürettiği değerle de büyüyen bir hale gelmesine odaklanıyoruz diyebilirim. Dünyada 1000'i aşkın müşterimiz var. Her birinin pazarda rekabet avantajı için özelleşmiş süreçleri var, özel ürünleri var ve bütün süreçlerini kendilerine has bir şekilde geliştirmiş durumdalar. Bizim çözümlerimizin temel odağı bütün müşterilerimizin kendi özel çözümlerine, proseslerine, yönetim süreçlerine uygun bir şekilde, esnek bir şekilde karşılık sağlayabilecek bir ortam yaratmak. Yine üçüncü odağımız bizim bağımsız olmak. Biz işletmelerde herhangi bir üçüncü parti yazılımla entegre olmadan tamamıyla Kanyas 4.0 teknolojileriyle birlikte işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamayı odak haline getirdik ve bu odak doğrultusunda da ilerliyoruz diyebiliriz. İşletmelerde bir diğer konuda uçtan uca kapsamlı bir şekilde projelerin yürütülmesi, faaliyetlerin yürütülmesi gerekiyor. Bu bizim imalat sanayine verdiğimiz hizmet kapsamında ham madde siparişten ürün sevkiyatına kadar olan bütün süreci değerlendirmek olabilir. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Müşterilerimizin veya potansiyel müşteri adaylarımızın bireysel ve tekil projelerini entegre bir hale getirecek ve bütün bu süreçleri işletmelerdeki özel ihtiyaçlara göre konumlandırabilecek bir durumdayız. Kanyas 4.0 özellikle imalat şirketlerinin Endüstri 4.0'a doğru bireyselleşmiş ve özelleşmiş ihtiyaçlarını karşılamak üzere konumlanıyor diyebilirim. Peki diğer yanda Endüstri 4.0'ın temelinde ne var? İbrahim Bey, özellikle Endüstri 4.0 ile çalışma hayatında neler değişecek? Çalışma hayatının geleceğini
Bu Endüstri 4.0 yeniden nasıl dizayn edecek? Biz sanayi devrimi yaşadık. Önemli bir kırılımdı. Şimdi farklı bir kırılımın eşiğindeyiz ve bu teknolojiler biraz önceki tüm bölümlerde konuşmuştuk. İşte yapay zeka olsun, gerek yanda bulut bilişim, veri analizi, yazılım, kodlama, tüm bunların özeline bakacak olursak özellikle iş hayatını ve işletmelerde nasıl bir değişim yaşatacak bu 4.0? Dijitalleşme ve dijital dönüşüm günümüzde çok önemli bir hale gelmiş durumda. Bu özellikle şirketlerin ERP çözümüyle tam entegre olmuş bir otomasyon altyapısı ve IoT altyapısına sahip olmasında çok kritik ve önemli bir gereksinim haline getirmiş durumda diyebiliriz. Kanias 4.0 ERP çözümünü değiştirmeden tam entegre bir ortam sağlıyor. Bu da işletmelerin yine uçtan uca bir şekilde tüm süreçlerini kontrol altına aldığı, yönettiği ve sağlıklı raporlarla doğru kararları verebildiği bir ortamı sağlıyor diyebiliriz. Endüstrinin 3. aşamasında otomasyon piramidi olarak adlandırdığımız bir aslında kavram ve yöntem vardı. Bu bir bilişim teknolojisi mimarisi de diyebiliriz. Bu mimari yapıya göre bu mimari yapının en altında ekipmanların olduğu, sensörlerin olduğu, veri üreten aygıtların, cihazların olduğu ve belli aktüatörlerle beraber işletmelerdeki makinelerin aslında kontrol edildiği bir alandan bahsedebiliriz. Bu katmanda üretilen veri bir üst katmana çıkarken ve bu katmandaki aslında iş merkezlerini yöneten PLC'ler bulunuyor. PLC'ler daha çok izleme ve yönetme odaklı bir ve yine verinin manipüle edilerek bir üst katmana çıkarıldığı ortam olabilir. Ortam olarak değerlendirilebilir. Yine PLC'lerin bir üst katmanında da SCADA'lar. Bu SCADA ortamı da yine verinin görselleştirildiği bir alan olması itibariyle bizim için de önemli. Ve işletmede de hem veriyi görselleştiren hem de iki alt katmanı yöneten, izleyen bir konumda bulunuyor. SCADA'nın da ürettiği veri bir üst katman. Yani üretim yönetim operasyonlarının tanımlandığı, tariflendiği ve üretim planlamadan tutun da yine üretim planlamalarından kalite süreçlerine kadar yönetildiği bir MES katman dediğimiz Manufacturing Execution System veya Software dediğimiz katmanlara taşıyan bir konumdaydı. Burada bu katmanda üretilen veri de ERP'ye taşınıyor idi. ERP altındaki bu 4 katmandan işte kendisine verilerin gelmesini biraz da bekleyen, işletmenin karar alma süreçlerinde biraz da bu katmanlarda üretilen verinin belli manipülasyonlarla kendisine ulaşmasını bekleyen bir konumdaydı. Burada önemli konu şu, yani kaliteyi belirleyen herhangi bir aksiyonun milisaniye mertebesinde gerçekleşiyor olması ve bunun ERP'ye çıkarken de günler, haftalar, belki de aylar alıyor olması diyebiliriz. Birçok şirket bilgi teknolojileri mimarisi için otomasyon piramidini halihazırda da kullanıyor. Endüstri 4.0'daki dönüşüm aslında biraz da bu noktayı ilgilendiriyor diyebiliriz. Kanias 4.0 IoT çözümüyle biz özellikle IoT Gateway ve IoT Konnektör yazılımlarımızla platform ve protokol bağımsız bir iletişim kuruyoruz. Yani bu iş merkezlerinde anlık iletişim kurarak iş merkezlerinde üretilen anlık veriyi doğrudan Kanias ERP'nin içine taşıyoruz. Kanias ERP'nin içindeki birikmiş veriyle karşılaştırmalar yaparak iş merkezlerine de geri döndürüyoruz. Yani bu iki yönlü iletişim sayesinde biz iş merkezlerini ERP'nin bir uzantısı haline getiriyoruz ve iş merkezlerindeki bütün süreçleri yönetiyoruz diyebiliriz. Burada yine Kanias 4.0'ın IoT çözümünün biz geleneksel ve hiyerarşik bilişim teknolojileri mimarisini ortadan kaldırdığını ve yıktığını söyleyebiliriz. Biz Kanias IoT çözümümüzle birlikte dünyada bütünleşik bir ERP sistemin içinde bütünleşik bir otomasyon çözümüne sahip tek firmayız diyebilirim. Bu da bizi zaten kendi sektörümüzde öncü firma haline getiren en önemli konulardan bir tanesi. Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşmasında da bahsettiği gibi Kanias ERP'nin Kanias 4.0'a dönüşümü de bu şekilde değerlendirilebilir. Biz bir teknoloji şirketi olarak hem yazılımlarımızla hem donanımlarımızla bu konuda da öncü olmaya devam ediyoruz diyebilirim. Kanias 4.0 kullanıcıları iş merkezlerinde özellikle karmaşık problemleri bulutlarda çözerken küçük problemleri uç noktalarda yani uçta hesaplama yöntemleriyle çözüyor. Bu çözümlerin içinde de yine bizim gateway teknolojimiz ve cihazlarımız aktif rol alıyor diyebilirim. Burada uçta daha küçük problemleri çözüp karara bağlayıp ERP katmanına çıkarıyoruz. ERP katmanında belki daha karmaşık süreçlerle beraber geri döndüğümüz zaman işletmelerdeki veri akışı daha sağlıklı bir hale gelmiş oluyor ve gerçek veriyi
yönetim katmanına taşımız oluyoruz diyebilirim. Bu üretim katmanıyla kurulan anlık ilişki ve doğrudan iletişime dayanan bir mimari altyapıya gereksinim duyuyor. Biz Kanias 4.0 IoT çözümümüzde iş merkezleriyle kurduğumuz ilişkiyi bu şekilde değerlendiriyoruz diyebilirim. Evet, Kanias 4.0 IoT çözümünün neleri kapsadığını da bizler için değerlendirmiş oldunuz bu anlamda. Peki diğer yanda dijital olgunluk seviyesi. Ben bu tanımı da açalım isterim İbrahim Bey. Dijital olgunluk seviyesi nedir? Dünyada nasıl hesaplanıyor? Ve siz Kanias 4.0 bu dijital olgunluk değerlendirme aracı olarak neleri ön plana çıkarıyorsunuz? Önce bir tanımını yapalım dilerseniz, ardından üzerine ilerleyelim. Bugün Endüstri 4.0 olgunluk endeks izleme aracımızla birlikte müşterilerimize biz sorunsuz bir dijitalleşme yolu sunuyoruz diyebiliriz. Dünyada birçok işletme bu araçlar sayesinde dijital dönüşüm yolculuğunu tarifliyor ve tanımlıyor. Biz model olarak Alman Mühendislik ve Bilim Akademisi'nin belirlemiş olduğu, yapmış olduğu çalışmayı daha çok ön plana çıkardık diyebilirim. Burada birçok şirket son teknoloji yatırımı yapamayacağı için ve mevcut teknolojisini modernize edeceği için, modernize etmek zorunda olduğu için süreçlerini bir olgunluk aracıyla izliyor diyebilirim. Biz impuls metoduyla olan bir yöntemi baz aldık. Bu impuls metoduyla yapılan yöntem yine Boğaziçi Üniversitesi'nin dijital dönüşüm değerlendirme aracıyla birlikte ülkemizdeki ve dünyadaki KOBİ ve üstü seviyedeki firmalara özel çözümler sunan bir araç haline getirdik. Burada iş yerleri ve iş yönetiminin değiştiğini biliyoruz. Bu iş yerleri ve iş yönetimi değişirken özellikle işletmelerdeki bu dijital dönüşüm yolculuğunun tasarlanması büyük önem arz ediyor. İmalat şirketlerinin adım adım Endüstri 4.0'a taşınırken bütün süreçlerini değerlendiren, anlık olarak izleyen bir pozisyon yarattık diyebilirim. Biz Kanias 4.0 dijital olgunluk değerlendirme aracımızla birlikte yine bizim kendi proje yönetim aracımızı kullanıyoruz. Bu proje yönetim aracımızı kullanırken de kendi ERP'miz içindeki proje yönetim modülünü kullanıyoruz. Burada agile metotlarla anlık değişikliklere, müşterilerin yeni çıkan ihtiyaçlarına karşılık getirmek, özellikle belirsizlik çağındayız. Covid-19'un getirdiği birçok belirsizlik var. Bu lojistik süreçlerinden tutun, tedarik süreçlerine veya üretim süreçlerine kadar değişkenlik gösteriyor. Proje implementasyon süresi boyunca da bu agile döngüleri kullanarak ve agile metotları kullanarak da müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunu tasarlıyoruz diyebilirim. Evet, peki şimdi bir önceki bölümde siz biraz Endüstri 4.0 ve bu anlamda Kanias 4.0 IoT çözümüne bir giriş yapmıştık. Biraz şimdi bunun daha içerisine girelim isterim. Bunun içerisine girdiğimizde bize detaylandırabilirseniz bu çözüm neleri kapsıyor? Teknik olarak detaylandırabilir misiniz İbrahim Bey? Şöyle özetlemek gerekirse, Kanias 4.0 IoT çözümü bir işletmede veya üretim hattındaki tüm süreçleri ham maddeden tedariğe kadar, yani sevkiyata kadar izliyor ve bu anda bütün bu üretim süreci boyunca olan bütün aksiyonları kayıt altına alıyor. Bu bir kalite verisi olabilir, bu bir üretim verisi olabilir. Bu işletmenin verimliliğini, karlılığını ilgilendiren, maliyetlerini ilgilendiren veriler. En önemli verilerden bir tanesi olabilir. Yönetimin işletmede neler olup bittiğini anlık olarak gördüğü ve rapor aldığı zaman da gerçek verilere dayanan, gerçek zamanla alınmış verilere dayanan raporlar ve içgörüler oluşturabileceği bir ortamı sağlıyor diyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz, yani Kanias 4.0 IoT çözümüyle birlikte işletmeler ham madde siparişinden ürün sevkiyat planlamasına, iş planlamasına kadar bütün süreçlerini otomatik olarak yönetiyor olacaklar. Burada esasen bizim işletmelerdeki süreçlere odaklandığımızda 3 temel zorluk görüyoruz. Yani dünyadaki birçok müşterimizde gördüğümüz 3 temel zorluk var. Neler bunlar? Birincisi veri toplama katmanı dediğimiz bir katman var. Verinin sağlıklı bir şekilde toplanması ve bu sadece veriyi izlemeye dayanmayan, yani daha gelenekselleşmiş yöntemlerin dışında ERP'de veriyi anlamlandırıp iş merkezine geri de gönderen bir yapımız var. Veri toplama ve veri yazma katmanı diyebiliriz. İkinci katmanımız toplanan ve anlamlandırılan verilerin müşterilerin kendi anahtar parametrelerine göre ERP'ye taşınması ve ERP senkronizasyonunun sağlanması ve bu aşamadan sonra da yine
raporların oluştuğu, yani toplanan sağlıklı verilerle raporların alındığı ve operasyonel mükemmelliği ortaya getirecek raporlamaların yapıldığı bir katmandan bahsedebiliriz. Biz Kanias 4.0 çözümümüzde tamamen bu 3 katmana bütünleşik bir çözüm, bu 3 zorluğa bütünleşik bir çözüm üretmek ve her bir zorluğun ve her bir katmanın da kendine özgü koşullarını gözeterek farklı çözümler sunuyoruz diyebilirim. Veri toplama ve veri yazma katmanında özellikle yazılım ve donanım çözümlerimiz bulunuyor. Demin bahsetmiş olduğum geliştirdiğimiz teknolojiler aracılığıyla biz IoT Gateway ve IoT Connector yazılımımızla protokol ve yine marka bağımsız bir şekilde işletmelerin farklı dönemlerde yapmış olduğu yatırımlarda değişecek makine parkurundaki değişikliklere, teknoloji farklılıklarına veya universal tezgahlardan tutun da yine el işçiliği yaptığı alanlara kadar birçok noktayı dijitalleştiriyoruz ve bunu yaparken de hani protokollerden bağımsız bir şekilde yapıyoruz. Çünkü piyasada özellikle sanayide ve endüstride kullanılan en yaygın protokollerle gelişmiş bir adaptöre sahibiz diyebilirim. Bu anlık olarak makinelerin izlemesine olanak sağlıyor. Tabii bu aşamada belli zorluklar da bulunuyor. Yani işletmelerde artık verinin de önemi arttığı için makine üreticileri, otomasyon hatlarını kuran firmalar bu verileri gizleyebiliyor veya bir lisansa bağlayabiliyor. Bu durumda da biz böyle durumlar olduğunda da, yani işletmelerde bu iletişim lisansı olmadığı durumlarda da kendi donanımlarımızı geliştirmiş durumdayız. Bizim IoT Box IO, Touch IO ve IoT Box 10 inch dediğimiz donanımlarımız bulunuyor. Bu donanımların temel fonksiyonu üretim hatlarındaki verileri, makinelerdeki verileri izlemek ve bunu izlerken de yine operatörlerin yönetilmesini sağlamak, operatörlerin iş merkezleri kurduğu ilişkiyi tanımlamak ve bütün üretim hatları boyunca kağıdı ortadan kaldıran ve tamamıyla uçtan uca dijital çözümler sağlayan bir ortam yaratmak diyebilirim. Cihazlarımız birer endüstriyel veri toplama aygıtı olmasının yanı sıra Kanias ERP istemcisini de çalıştırmakla mahir birer endüstriyel bilgisayar olma özelliğine sahip. Yine cihazlarımızın hem CE sertifikasyonu da tamamlanmış durumda hem de yine bütün müşterilerimizde kullandığımız, çözümleri ürettiğimiz ve konumlandırdığımız bir yerde diyebilirim. Özetlemek gerekirse cihazlarımızla ilgili, yani veri toplama aygıtı olma özelliğiyle ilgili bölümü üzerinde yine 8 tane dijital giriş, 4 tane analog giriş, 2 tane PWM girişi, CAN bus portu, I2C portu, 2 tane PWM konnektörü bulunan tamamıyla işletmelerin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılamak üzere tasarlanmış ve tamamıyla kendi üretimimiz olan donanımlar. Bu cihazlardan alınan anlık veriyi yine cihazlarımız üzerindeki çıkış portlarıyla iş merkezlerindeki makinaları da yönetme özelliğine sahip. Yani hem yazılımlarımız hem de donanımlarımızla çift yönlü bir iletişim kurma noktasındayız diyebilirim. Sahadan topladığımız bu anlık verilerin, gerçek verilerin taşındığı katman ise bizim yine ERP'mizin içinde bulunan otomasyon modülümüz. Otomasyon modülümüz hem bir konfigüratör, yani müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyen, müşterilerin kendine özel ihtiyaçlarını konumlandıran ve bu ihtiyaçlara özgü çözümleri geliştirdiğimiz alan diyebilirim. Bir yönüyle otomasyon hatlarını izliyor, buradan anlamlı parametreleri ERP'nin içine taşıyor. Diğer yönüyle de ERP'nin içindeki üretim yönetimi süreçleriyle ilgili modülleri otomatize ediyor. Burada yine önemli bir farkımız, yani entegrasyona dayanmayan bütünleşik yapıda olmamızın önemli bir katkısı ve faydası da ERP'nin içindeki modüllerin metotlarını tetikleyen bir yapıya sahibiz. Yani IoT Gateway'imizden gelen uçta hesaplanmış anlamlı anlık bir veri doğrudan ERP'nin içindeki herhangi bir modülün metodunu tetikleyebiliyor. Bu üretim yönetimi modülü üzerindeki bir duruş takibi olabilir, makinenin duruş takibi olabilir, arıza yönetimi olabilir, üretim sayacı olabilir. Yani üretimi saydırabiliriz veya burada üretimle ilgili herhangi bir parametreyi operatöre bırakmadan doğrudan ERP'nin içine taşıyor olabiliriz. Yine üretim yönetimi boyunca önemli verilerin operatörlere taşındığı dokümanlar bulunuyor. Bunlar işletmelerde işte kağıtlara çizilmiş. Bu kağıtların bazı durumlarda makinede iş merkezi üzerine mıknatısla konumlandırdığı bir halde bile olabiliyor. Biz hem cihazımız, yani dokunmatik ekranlı olan cihazımızla bu dokümanı üretim kalite sistemiyle de ilgili olabilir, imalat resmi de olabilir veya herhangi bir multimedya görüntü de olabilir. Bunu operatöre doküman yönetimi modülündeki
bütünleştirmeyle doğrudan taşıyoruz. Yine insan kaynakları yönetiminde bir operatörün yetki matrisi olabilir. Bu yetki matrisi doğrultusunda üretimle ilgili süreçlerini tasarlayabilir. Burada da yine üretimden gelen verinin, yani kalite yönetim sistemiyle birleştirilmesi, kalite onaylarının makinelerden gelen parametrelerle otomatikleştirilmesi gibi süreçlerde tanımlanabilir. Yine makinelerden bir arıza verisi geliyorsa, bakım yönetim modülü üzerinden bir bilgi geliyorsa da makinelerden bu veriler otomatik olarak alındığı için bütün üretim yönetim sistemi otomatik olarak yönetiliyor olabilir. Burada Kanias 4.0 çözümümüzün, yani hem veriyi topladık, veriyi tanımladık, ERP'nin üretim yönetimi sistemi ile ilgili modüllerini otomatikleştirdik ve sağlıklı raporlar alabilmemiz için gereken raporlama katmanına geldik. Bunda da yine bizim üretim zekası modülümüzü kullanıyoruz. Üretim zekası modülümüz işletmelerin özellikle otomotiv yan sanayinde ve savunma sanayinde faaliyet gösteren müşterilerimizin de en çok kullandığı genel ekipman verimliliği kavramına ilişkin parametrelerin gerçek zamanlı olarak izlendiği ve tasarlandığı bir ortamı yaratıyor. Burada genel ekipman verimliliği hesaplanırken gereken hem kullanılabilirlik, hem performans, hem de kalite skorlarını biz gerçek zamanlı olarak işliyoruz. Bunu işlerken de dediğim gibi işletmeden topladığımız anlık verileri kullanıyoruz. Bunun yanında bütün beklenen ve gerçekleşen raporlar. Yani bu bir beklenen üretim, gerçekleşen üretim, beklenen üretim hızı, gerçekleşen üretim hızı, beklenen fire, gerçekleşen fire veya beklenen kalite, gerçekleşen kalite gibi birçok raporu da müşterilerimize sunuyor. Bu süreç, bu raporlamalar doğrultusunda daha sağlıklı bir kapasite planlamanın yapılması, daha sağlıklı bir üretim planının yapılması da sağlanmış oluyor diyebilirim. Burada sadece raporlamanın değil, üretimde bütün süreçlerin aslında anlık olarak izlendiği, üretim yönetimi izleme kokpiti aracılığıyla da yönetildiği bir ortam sağlıyoruz. Bunun da yine doğal faydasını, yani üretim alanını yöneten kişilerin anlık olarak üretim yönetim mekanizmalarına dahil olmasını hem de BPM modülüyle birlikte de otomatikleştiriyoruz diyebilirim. Evet, İHA sadece yazılım değil, diğer yanda donanım teknolojileri üreterek de donanım kısmında da milli ve yerli teknolojiler geliştiriyor. Bunu da görüyoruz. Peki Kanias 4.0 proje yönetim metodolojisinden bahsetmek gerekirse, burada sizin metodolojiniz nedir? Ne yönde farklılık ve fayda sağlıyor İbrahim Bey? Kanias ERP, aslında Kanias 4.0 ERP'si üzerinde bulunan proje yönetim modülünü kullanarak işletmelerin bütün süreçlerini analiz katmanından implementasyon katmanına kadar yönetiyor. Bu süreci yönetirken de aslında tüm süreçlerin müşteri projeleri üzerinde takip edilmesi ve Agile döngüler ve çevik metotların uygulanmasını benimsiyor. Bu süreçte bizim en önemli rehberimiz yine uluslararası proje yönetim metodolojileri diyebiliriz. Biz uluslararası bütün aslında gelişmeleri de takip ettiğimiz için proje yönetim metodolojimizde de bu süreci benimsiyoruz. Burada proje yönetim süreçlerimiz boyunca, bütün bu döngü boyunca anlık kararların alındığı, yeni ihtiyaçların ortaya çıkması karşılığında da yine yeni çevik yöntemlerle müşterilerimize karşılık veriyoruz diyebilirim. Öncelikle iş kırılım yapımızdan biraz bahsedeyim. Bu analiz, yani bütün kapsamın oluşturulması, müşterideki bütün ihtiyacın analiz edilmesi, buna bağlı olarak müşteriyle kapsam dokümanı üzerinde, bütün iş kırılım yapısı üzerinde anlaşılması ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda da müşteriyle bunun karşılıklı yönetilmesini kapsayan bir süreç. Burada iş merkezinin analizi, işin analizi ve mühendislik tasarımı gerçekleşiyor. İkinci aşamada otomasyon altyapısı ve sinyallerin toplanması aşaması geliyor. Otomasyon altyapısında her işletmenin farklı teknolojilerle, farklı yöntemlerle kullandığı ve yine farklı teknolojilere sahip makinelerle sinyal altyapısının kurulması gerekiyor. Bu yazılım konumlandırabiliriz. Kendi donanımlarımızı konumlandırabiliriz. Orada marka bağımsız bir PLC ve otomasyon hattı varsa bunu dinleyebiliriz. Ve sinyal altyapısının kurulmasıyla da bu aşamayı tamamlamış oluyoruz. Burada otomasyon altyapısından sonra bizim ERP senkronizasyonu ve modüllerle bütünleştirme katmanımız başlıyor. Süreçlerimizi modüllerimizle bütünleştirirken bizim temel referans noktamızda müşterilerimizin kendine özel iş süreçlerine karşılık gelebilecek esnek bir yapı oluşturmak ve bütün süreci operatörlerden bağımsız bir hale getirmek diyebilirim.
Bu 3 aşama boyunca biz test ve eğitim süreçlerini birlikte yürütüyoruz. Yani bir iş merkezinde farklı bir operasyon varsa bunun hem sinyal projesi hem otomasyon projesi hem de implementasyon süreci boyunca testlerimizi gerçekleştiriyoruz ve müşterilerimize kendilerinin çok kolay bir şekilde kullanabileceği, bize ihtiyaç duymaksızın hayata geçirebileceği ve yeni bir makine eklendiğinde de bu yaklaşımla kendilerinin bile makine ekleyebileceği bir ortam sağlıyoruz diyebilirim. Evet, şimdi farklı bir kavramlar, dijital ikiz, kestirimci bakım ve kestirici üretim. Biraz ben bunları araştırdığımda bir ürünün, hizmetin aynısının sanal modelinin yapılmasına dijital ikiz derken, kestirimci bakımda ise işte artık Endüstri 4.0'ın içerisinde bir makine arızalanmadan onun üretiminin planlı bir şekilde her şeyinin takibini sağlayabiliyorsunuz yeni teknolojilerle. Dolayısıyla sizin bu alanda İHAS olarak ne gibi çalışmalarınız var? Dijital ikiz olsun, kestirimci bakım olsun ve kestirici üretim konusunda, yani sanayide neler yapıyorsunuz? Şimdi aslında ben konuşmamın başından itibaren çok önemli bir nokta olarak gördüğüm için iki yönlü iletişim kavramını birkaç noktada tekrar etmiştim. İki yönlü iletişim demek bir iş merkezinin sadece ürettiği verileri toplayıp herhangi bir veri tabanına yazmasından tamamen farklı bir kavram. Bugüne kadar teknolojide veya imalat sanayinde bu yönde ilerliyor süreçler. Yani bir yerde veriler izleniyor. Bu izlenen veriler bir yerlere yine ERP'de veya herhangi bir farklı bir yazılımın içindeki tablolara yazılabiliyor. Buradaki temel farklılık burada anlamlandırılan, yani herhangi bir uygulamanın içinde bir birikmiş veri varsa bulutta bir hesap yapıp doğrudan iş merkezine de geri gönderebilme özelliği diyebiliriz. Dijital ikiz kavramı için ya da üretimde veri sanallaştırma modelleri 30 yıldan fazladır hayatımızda. Bu CAD modellerinden tutun da üretimin yönetilmesine fayda sağlayacak birçok tasarımı da ortaya koyuyor. Bugüne kadar endüstriyel tasarımı optimize etmek için etkin bir şekilde kullanıldı bu teknoloji. Ama artık sadece CAD modeli üzerinden bir tasarımın yapılıp buna bağlı bir iş planının çıkarıldığı, bir zaman planının yapıldığı bir hayatı geride bırakmamız gerekiyor diyebilirim. Burada 3D modellemelerle birlikte optimize edilen bu yaklaşım üretim süreçlerine de yansımış durumda. Özellikle son 10 yıldır bu sahadan, yani işletmelerdeki fiziksel ortamların, otomasyon hatlarının, makinelerin, ürettiği verilerin dinlendiği, bu üretilen verinin sağlıklı bir şekilde hem kurumsal kaynak planlama yazılımlarına hem yine farklı yazılım uygulamalara taşındığı bir dönemin içindeyiz. Burada dijital ikizler atölye içindeki yine makine parkurundaki verileri anlık olarak izliyor ve anlamlandırılan veriler doğrultusunda kestirimci yöntemlerle de birleştirip tekrardan işletmeye geri dönüyor. Bir diğer kavram daha var, dijital gölge kavramı. Bu iki kavram çoğunlukla işletmelerde karşılaştırılıyor. Birinci olarak şunu söyleyebilirim, her iki kavram da işletmelerdeki fiziksel aktivitelerin izlenmesi, veriye taşınması ve yine yönetilmesi olarak değerlendirilebilir. Genel olarak dijital gölgeler lazer sensörlerle veya makinelerin üzerindeki dijital verilerle sürecin izlendiği bir ortamı yaratıyor. Burada veri akışının tek yönlü olduğunu ama dijital ikizde de bu verinin çok sayıda bilgiyi çift yönlü olarak hareket ettirdiğini söyleyebiliriz. Burada üretimde dijital modeller ve dijital ikiz ve gölge nasıl bir fayda sağlıyor dersek, bir kere dijital modeller endüstriyel tasarım ve fikir geliştirme için harika bir ortam sağlıyor. Bunun yanında dijital gölgeler ve dijital ikiz üretimin izlenmesinde fayda sağlıyor. Dijital ikizler ise gerçek zamanlı üretim süreçlerinin yönetilmesini sağlıyor. Bu üretim süreçlerinin içinde şunu söyleyebiliriz, bir kalite yönetim süreci olabilir, bir bakım yönetim süreci olabilir. Bu yine kalite ve üretim süreci olabilir. Burada kestirimci üretim, kestirimci bakım, kestirimci kalite gibi, yani tek seferde doğru ürünün üretilmesine olanak sağlayacak, işletmelerin yine karlılığını artıracak, doğru ürünü doğru zamanda üretmesini sağlayacak, bütün işletmenin, yani ham madde girişten ürün sevkiyatına kadar bütün alanlarını izleyerek yönetmesine olanak sağlayacak bir model oluşuyor. Bu üçünü de sağlama yeteneğine sahip bir platform ihtiyacı doğuyor. Biz Kanias 4.0'ın bütün bu süreçler aslında üretim yapan firmalara veri odaklı analiz için çok güçlü bir dijital dönüşüm aracı olarak konumlandırıyoruz. Burada hem dijital ikizler oluşturmak, hem dijital gölgelerle üretimi tek yönlü olarak izlemek, hem
buradan ürettiğimiz veriyle kestirimci algoritmalar üretmek önemli fayda sağlıyor diyebilirim. Evet, baktığımızda bu yeni teknolojik kavramları da dijital ikiz, kestirimci üretim ve bakım modellerinde sizden dinlemiş olduk. Genel özeline baktığımızda nesnelerin internetiyle başladığımız bu teknoloji sohbetimizde Kanias'ın 4.0 IoT çözümlerini ve bu yeni teknoloji kavramlarıyla beraber İAS, IoT Projeler Koordinatörü İbrahim Tataroğlu ile değerlendirdik ve böylelikle yazılım teknolojisindeki yenilikleri ve değişimi konuştuğumuz etkinliğimizi bugünlük burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.